Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Endonezya'ya gelmeden önce biraz araştırma yaptım. Burada yaşayan Türkler vesaire. Enteresan konular hakkında sorular soruyordum. Nasıl ulaşabileceğime dair. Ama herkes bana Bekir Önal diye bir kişiyi tavsiye etti. Bekir abiyi bul dediler. Bekir Endonezya konusunda uzmandır. Ben de araştırdım kimdir bu Bekir diye, Bekir Önal diye. Bekir Endonezya'ya gelen Türklere yardımcı oluyormuş. Yani evlenmeye gelen Türklere ya da diğer konularda yardımcı oluyormuş. Ve onunla iletişime geçtim. Sağ olsun beni kırmadı. Ve bugün yanında Endonezya'ya evlenmeye gelen iki kişiyle beraber, yeni geldi daha Endonezya'ya, iki kişiyle beraber soracağız. Bakalım nasıl oluyor? Söylenene göre Bekir 2000 kişiyi evlendirmiş arkadaşlar. 2000 kişiyi evlendirmiş ve bu çok enteresan bir durum. Yani gerçekten bir ordu evlendirmiş adam. Doğru mu, değil mi? Hepsini soracağız. Bu Endonezya'nın uzak adalarındaki Türklerin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz bu kanalın tüm gelirleriyle depremden zarar görmüş öğrencilere burs veriyoruz. Darüşşafaka'ya gidiyor. Her ay dekontunu paylaşıyorum. Bu bursa destek olmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Aslında çok basit. Videoların tamamını izleyip izlediğiniz videolara olumlu ya da olumsuz olabilir, yorum atıp beğeni ve hype atmanız ve ailenizle, atıyorum babanızla WhatsApp grubunda akrabalarınızla paylaşmanız çok önemli. Bu burslarımızın milyonlara ulaşmasını sağlayacak. Şu anda 2 milyon üzerinde burs vermiş durumdayız. Çok önemli bu desteğiniz. Şimdi videoya başlıyoruz. Hocam selamlar. Abi hoş geldin. Bilal hocam çok methettiler sizi. Nasılsın Fatih abi? İyidir, teşekkürler. Burada Merhaba. misafirimiz var. Merhaba. İstanbul'dan Yaşar Fatih. kardeşimiz. Yaşar mı? Evet. Tamam. Merhaba, ben Oktay. Almanya'dan. Almanya'dan Berlin'den geliyorum. Oo, Berlin. Evet. En sevdiğimiz şehir. Bayılırız. Yeni mi geldiniz siz? Dün akşam geldik. İlk mi Endonezya'da? Benim ilk, evet. Sizin? Arkadaşım da ilk. Dün Ha, geldik, evet. siz İstanbul'dan. İstanbul'a geldik. Neresine? Küçükçekmece. Ha, süper. Çok iyi ya. Yarın düğünü olacak arkadaşımız Yaşar kardeşimiz. Yarın düğüne davetli miyiz? Evet, davetlisiniz. Davet Evet. ediyor Sizin var mı Evet, düğün? ediyorum. Benim haftaya inşallah. Medan'a gelir misin bizimle? Medan, Sumatra mı? Aynen. Ha, ne zaman İstersen gidiyorsunuz? Oktay Bey'in düğününe gideceğiz ayın 17'sinde. Ne zaman? 17'sine gideceğiz, 22'sinde de düğün olacak inşallah. Aynen. Ha, Hem belki oranın enteresan yerlerini de çekmiş oluruz. Çok belki güzel. düğüne gelebilirim yani. Öğretmen mi? Yok, savcı abi. Ha, iyi. Yani tutuklanırsak. Endonezya'da görebileceğin en tehlikeli adama denk geldin sen. Vallahi. Abi şimdi şöyle bir şey. Ben çok çekim yapıyorum. Gerçekten hiç sıkıntı yok. Hepsi çok güler yüzlü. Muhteşem insanlar Endonezyalılar. Evet, Benim dünya üzerinde gördüğüm en neşeli, mutlu ve kibar insanlar. Papua hariç. Papua'da rehberler falan biraz sıkıntılıydı ama zaten onlar İstersen abi ben sana Endonezya hakkında biraz bilgi vereyim. tabii ki. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar çay ve çay. Siz tabi Berlin'den, Türkiye sayılır Berlin. Türkiye'nin Doğru. batı başkenti. Aynen. Şeyden sonra. İstanbul'dan. Avrupa. Küçükçekmece, İstanbul. Bizim Avrupa'nın en doğusuyla en batı şehrimiz Berlin'den. 2. Ben de yürüyen Türk. Abi özlemişsindir. Vallahi arkadaşlar. Bekir Önal çayı. Bekir Önal çayı. Ya benim YouTube'uma bile, şimdi ben aratmaları görüyorum ya. Bekir Önal diye aratıp beni buluyorlar mesela yani. Kimdir bu Bekir Önal? Abi benim adım Bekir Önal. Yozgatlıyım. Tamam. Uzunca bir süre
İstanbul'da yaşadıktan sonra eşimle beraber, sosyal medyadan tanışmadık biz. Eşimle İstanbul'da, Ayasofya'da gezisinde tanıştık. İstanbul Üniversitesi'nde o zamanlarda ne derlerdi abi oraya? Hani gezi programları olur ya üniversiteler arasında. Gezi kolu. Ya şöyle hani buradaki üniversiteden 10 tane öğrenci gidiyor. Oradaki üniversiteden Tamam. Erasmus ömründe bir yaşa kardeşim. O şekilde tanıştık eşimle. Sonrasında evlilik kararı aldık. Haberlere bile çıktık biz yani bu röportajlarımız. Evet. Erasmus derken Erasmus Avrupa'da olmuyor mu sadece? Türkiye'de Endonezya arasında da böyle bir bağlantı var. Gezi programları düzenleniyor. Ama öğrenciler karşılıyor bu masrafları. Sonra eşimle o şekilde tanıştıktan sonra Allah'ım dedim hani bana böyle bir eş nasip eyle dedim. Eşimle beraber sohbet muhabbet ettik. Alıştık birbirimize. Sonra evlilik kararı aldık. Evlendikten sonra birkaç yıl İstanbul'da yaşadık. Sonrasında eşimin kültür şoku ve daha rahat olacağımızı düşünmesi nedeniyle Endonezya'ya geldik. Eşimin ailesinin çevresiyle ve gücüyle de ben burada bir işe girdim. Yazılım mühendisi olduğumdan dolayı rahat bir işe girdim. İşte Nerede okuyordun? Gazi Üniversitesi'nde okudum. Sonrasında tabii ki hani eşimin ailesinin desteğiyle ve kendi emeklerimle de bir yerlere gelmeye çalıştık. Ama sonuç olarak bir şeyler eksikti. Ne eksikti? Gurbetlik, hasretlik. Buraya gelen Türklere bir şey yapmalıyız dedim. Hani bir şey yardımcı olmalıyız dedim. Öncelikle ne yapmaya çalıştık? Buraya gelenler öncelikle avukat sıkıntısı yaşıyorlardı. Özellikle de boşanma mevzularında. Ben önceden hani evlenenlere yardımcı olmuyordum. Evet. Ben boşananlara yardımcı oluyordum. Adam dolandırılmış, kadın almış, kaçmış pasaportu. Mevzular bayağı bir sıkıntılı olanlara yardımcı oluyordum. Alıp kaçıyor. Kadın Endonezya pasaportunu, evlilik cüzdanlarını, işte bütün... Adamın... Tabii Türkiye'de adam evleniyor, Endonezya'da kadın bekar gözüküyor. Türkiye'de evli gözüküyor kadın. Çünkü en çok hata yaptıkları neden nedir? Türkiye'ye kadını çağırmaları ve evlilik tescili yapmamaları elçiliklerde, hani Endonezya elçiliklerinde. Bu sıkıntıları yaşadıklarından dolayı da biz de burada yardımcı olmaya başladık. İşte noteriydi, işte bakanlıklarıydı, evrakları hızlı bir şekilde bitirip... işleri. Aynen kağıt kürek işleri. Bu tarz ülkelerde bolca olur biliyorsun. Çok sıkıntılar yaşıyorlardı daha öncesinde. Biz hızlı bir şekilde yardımcı olmaya başladık. 1, 2, 3, 4, 5 derken 80-90 kişiye yakın insanın boşanmasına yardımcı olduk. Ey maşallah. Bazılarının videolarını çektik, izleyenler vardır. Bazılarınınkini istemedik, çekemedik. Çünkü özellikle çekmemizi istemiyorlar. Hani darbe yemiş adam zaten. Biz YouTube videosuna da aslında hani çekelim mi çekmeyelim mi bir kararsızlık içerisindeydik. Uyarı gibi mi başladınız yani? Aslında Bunları uyarıydı. Yapmayın, etmeyin, şey yapmayın. Hani bu sıkıntılara başınız ağrır. Aman dikkat. Evlenirken neye gerek var, ne gerekir? İşte evrak, dokümanlar nelerdir? Sonrasında bakın işte biz yandık, siz yanmayın. İşte şu adam bu kadar masraf yapmış, siz de bu kadar yapabilirsiniz diye alttan üstten girdik. İnsanlara yardım etmeye başladık. Tabii devamında Fatih abi İnsanlar çok bilgisiz olduğunu öğrendik. Hani ben de aynı şekilde Endonezya'ya ilk geldiğim zamanlarda Türk Büyükelçiliğimize gitmiştim. Bana yardımcı olun işte bir rehber verin demiştim. Bu konuda yardımcı olmuyorlar. Hani Sumatra Adası'nda, Bengkulu Kotası'nda şehrinde evlenecekken hiçbir kişi bana yardımcı Eşiniz olmadı. Sumatralı mı? Evet, Sumatralı. Tamam. Sonrasında işte bu sıkıntıları yaşadık. Neden olmasın dedim, ben yardımcı olayım. Yavaş yavaş dedim, insanlara yardımcı olayım. Dili de öğrendik o zaman süre zarfında tabii ki. Bahasa Endonezya'yı biliyoruz, Sumatra dilini biliyorum, Java'dan birazcık biliyorum. Ama hani ana dilim gibi değilim tabii ki. Burada doğmadım, büyümedim ama hiçbir yerde de bırakmadı şimdiye kadar. Yıllardır da belini kırmadığım mevzu kalmadı abi. Bizim tek çaremiz, hani çare bulamadığımız mevzu nedir? Ölüme çare yok. Biz her şeyi çözeriz. Allah'ın izniyle. Papua'da araştırıyoruz onu kabile şefleriyle. Hepsi var abi. Sen biliyorsun abi, Papua'da da adımız kabilelere de yazıldı. Ya ben Slovasi'de de aynı şekilde. Kalimantan'da da aynı şekilde. Buraya gelmeden önce Endonezya'ya gideceğimi söylediğim zaman herkes sizi söyledi. Önerdiler mi? Evet. Herkes Bekir'i bul dedi. Benim de en samimi arkadaşım ismi Bekir'dir. Aycan Oradan abime. Babam seni çok seviyor bu arada. Babama selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Ben de çok selam söylüyorum. Babam Ümit Özdağ hayranıdır. Akşam konuştuk ya abi seninle. Vallahi öyle. Baba dedim, aradım. Tam o sıra seninle konuşurken babam da arıyor. Baba dedim, bak Fatih abi aradı seni. Benimle konuşuyor. Hadi oradan canım, harbi mi diyor. Vallahi gelecek dedim, bak videosunu da çekeceğiz. Telefonla arayalım
konuşalım. Olur abi ama yatıyordur şimdi ya Tabii, tabii, adam yok, şimdi gece çalışıyor. bir Aynen, ara- hallederiz abicim. Sonrasında tabii ki hedeflerimizi gerçekleştirdikçe bir yerlere vardık. Değerli izleyicilerimiz Bekir Önal YouTube kanalını izledikçe de abi insanlar bilgi edinmeye başladı. Endonezya dendiği zaman direkt YouTube'da Bekir Önal gelmeye başladı ve insanlar bilgiler edinmeye başlıyor. İşte evlilik, yatırım, ev, işte boşanma, Sen burada Endonezya'ya gelenlere can yoldaşlığı yapıyor. destek veriyorsun her Aynen. türlü. Ama daha çok birazcık da şey de öne çıkmış gibisin yani. Evlilik. Evlilik. Tabii. İnsanları bu adam evlendiriyor gibi bir şey var. Algı oluştu. Algı oluştu. Aslında öyle bir şey yok. Buradan tekrar ediyorum efendim. Çok fazla yorum ve mesaj geliyor. Benim herhangi bir şekilde çöp çatanlık yani eş bulma ya da ara buluculuk gibi bir işim yok. Buraya gelenler siz sosyal medya üzerinden buldunuz. Siz de sosyal medya üzerinden buldunuz. Bazı application uygulamaları üzerinden buluyorlar. Diyorlar ki Bekir kardeşim ben yol, iz, yol yordam bilmem. Herhangi bir şekilde bu konularda uzman değilim. Hatta şöyle söyleyeyim abi Fatih abi. Kişilerin aileleri benimle iletişime geçiyor. Öncelikle onu da söylemek Bunu gerekirse. evlendirelim diye. Tabii. Yok. Babası diyor ki benim oğlum kız arkadaşıyla konuşuyor. Lütfen buradan da Yaşar'ın babasına da selam olsun. Selamlar. Evet Yaşar Beyciğim ilk defa Endonezya'ya geldiniz. Hoş Evet, geldiniz. hoş bulduk. Yarın düğünün var. Evet, yarın Adam evleneceğim direkt inşallah. düğüne geldi ya. Evet, direkt düğüne Ben geldim. 25 senedir dünyayı dolaşıyorum. Daha sıfır düğün. Sen bir günde evlendin yani. Evet. Şansa bak. Evet şimdi Yaşar Beyciğim nasıl buldun? Nasıl gelişti? Yani ben hikayeni dinlemek istiyorum. Sormak. Ya benim mesela babam- nerede tanıştın? Atıyorum Facebook'ta mı tanıştın? Çöp çatanlık sitesinde mi tanıştın? Sitede tanışmadım. Babam 4-5 ay boyunca Bekir abi videolarını izledi Bekir abinin. He. Sonra sen de Endonezya'nın evlenmez misin dedi bana. Tamam. Ondan sonra işte konuştum babamla. Ben kabul ettim. Ben de işte kızla görüştüm, tanıştık. Ha bir kız sana Evet. tanıştırdı. 6-7 Okey. ay 6-7 ay boyunca konuştuk. Anlaştık. Hangi dilde konuştunuz mesela? Ben İngilizce konuştum. İngilizce biliyor musun? İngilizce biraz biliyorum. Hı hı. İşte İngilizce konuştum. Bir de Google Translate yardımıyla konuştum. Tamam. Çeviri yardımıyla. Hangi üniversiteden? Ben Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi Kamu Yönetimi. Süper. İngilizce biliyor mu kız arkadaşın? Biliyor, o da benim kadar biliyor. Ben de %30, %40 oranında biliyorum. Şimdi daha önce tanıştınız mı? Yoksa Daha önce tanışmadık. İlk kez 7 ay önce tanıştık. ha Canlı kanlı diyorsun. geldin buraya 7 ay önce. O mu geldi? Yok, internetten görüştük. Okey. Evet. Ve ilk defa ne zaman görüştünüz? Canlı görüşmedik. Ney? Abi sen anlamadın. Buraya gelenler zaten %90'ı hiçbir canlı görüşmüyor ki. Görüşemiyoruz canlı. Canlı kanlı WhatsApp görüşmüyor üzerinden, çoğu. WhatsApp üzerinden. Sosyal medya üzerinden Sosyal tanışıyorlar. medya üzerinden tanıştım. Bir kere geliyor, alıyor gidiyor. Evet. Her gün görüştük. Her gün 1,5-2 saat boyunca. Şu WhatsApp anda üzerinden benim eski kız videolar. arkadaşlarım bana sövüyorlar. Böyle 5-6 sene şey yapıp, takılıp şey yapıp, ya işte birbirimizi çok iyi tanımıyoruz falan diyoruz biz 5-6 senede. Yani hani daha Bilmiyorum, ben videonun keyfini çıkarıyorum şu an evet izliyorum yani ama. ben şok olmuş durumdayım şu anda. Sen daha kızı görmedin mi? Ya gördüm, her gün gördüm de Görüntülü canlı görmedim daha. Canlı görmedim. Görüntülü konuştuk Ya her gün. bacakları yoksa? Var ya, ayağa kalktı. Gördüm. Ayağa kalkıyordu yani sürekli. Bacakları var. Ya cüceyse kız. Cüce değil. Nereden biliyorsun? Benden bile uzun yani. Ha? Benden bile uzun. Oktay abi gitti, Oktay abiyi çek abi. Almanya'ya gitti o. Ne diyorsun mesajlarda kıza? Seni seviyorum falan mı diyorsun? Evet, konuşuyoruz işte. Evet, beni seviyor musun diyor. Ben de seviyorum diyorum. Sevmesem niye gelirim yani Endonezya'ya. Türkiye'yi niye bırakıp da gelirim diyorum. O da tamam diyor. İsmi ne kızın? Salva. Yarın geliyoruz düğüne. Evet. Vallahi ben halay çekeceğim senin düğünde. İlk İnşallah. defa göreceksin. Evet. Beğenmedin diyelim ne olacak? Yok, beğendim ya. Beğendin mi? Beğendim. Var mı yani böyle bir şüpheler? Yok, herhangi bir şüphem yok. Kız belki tükürüyor durup dururken böyle falan yapıyor. Öyle Görüştüğümüzde hiç 1,5-2 saat boyunca görüşmüş hiç öyle bir şey yapmadı hiç. belki seni kandırdı. Ama her gün Habire görüştük, tükürüyor. her gün Habire görüştük. tükürüyor belki Bence tükürmüyordur. böyle. Bana bakma Yaşar. Tükürmüyordur bence.
Vallahi Fatih abinin keyfini çıkar şu an. Fatih abiyle sen video çekiyorsun. iyi, hayırlı olsun. Sağ olun. Sonra ne oldu? Görüştünüz. Görüştük Güzel. işte. Evet, her gün boyu görüştük. Jakarta'da Tanıştık. yaşıyor. Ne Evet, iş Jakarta'da yapıyor yaşıyor. eşi? Yiyecek satıyor kendisi. Yani sokakta motoruyla Street food. street food. Süper. Ne Evet. satıyor? Yiyecek. Sordun mesela. Sandviç satıyor, sandviç. Ve Bak, güzel. Endonezya'ya özgü yemekler var, onları satıyor. Abi çok seviyor ya. Ekmeğini belli gözlerden nasıl Yaşar mutlu? çok seviyor. Daha görmedin mi? Canlı görmedim tabii, evet. Ama seviyorsun değil mi? Düğünde Seviyorum, mi seviyorum. göreceksin? Evet. Aşk mesafe tanımaz. Evet. Yani düğünde dua açıp öyle göreceksin. Yok yok. Hayır, Var. önceden görüşecek. Ha, görüşecekler mi? Nasıl görüşecekler abi? Hemen düğün. Zaten Düğün düğünüm doğada yarın açınca zaten. gözükecek zaten. Öyle mi? Dediğin doğru abi. Evet evet, doğa açınca Biz bugün görüşeceğiz. hiç görüşmeye gitmiyoruz ki. Yarın elçilikten evra alır almaz nikaha gideceğiz. Sen Aa! de oraya geleceksin. Daha dün geldik Aynen. zaten, dün geldim ben. Bugün Ha, öyle mi oldu? Ha, Aha. direkt düğün. Ya. Dua açtın. Melih Gökçe'ye benziyor kız. o zaman Melek Gökçe'ye benziyorsa olmaz yani. Oktay abi gitti Oktay abi. Oktay abi zaten. Görüşmelerimizde hiç kimseye benzemiyor yani, kendisiydi yani. Yani O Melih Gökçe'ye benziyor diye sordun mu Benze- sormadın mı? Yok, Yani benzemez. bu Melih Gökçe'ye benzerse olmaz diyor. Uğur Dündar'a benzerse olur diyor. Yine olmaz. Takılıyorum ben. Evet. Sen kardeşim Anlıyorum neyse. abi. Şimdi şaka bir yana da. Şey hoşuma gitti. Cesaretin güzel. Biz Türk insanı çok cesur insanlarız ya. İlk evliliğin mi? Evet, ilk evliliğim olacak işte. İlk evliliğin. Evet. Çok güzel. Annen hayatta mı, yaşıyor mu annen? Yaşıyor. Annemle babam Kahramanmaraşlı. Annem ev hanımı, babam torna tesviye. Kızla burada mı yaşayacaksınız? Oraya mı gideceksiniz? Orada yaşayacağım, İstanbul'da yaşayacağım. İstanbul'da. Kendi evim de var. Sen ne iş yapıyorsun? Ben e-ticaret. E-ticaret. Evet. Oo, maşallah. Alacaksın kızı Küçükçekmece'ye. Gideceksiniz. Evet. Kız İstanbul'u seviyor mu? Türk dizileri izliyordur tabii. Yok, İzliyordur Türk illa ki. dizileri Bakıyordur. bilmiyorum izlediğini de. Daha çok Endonezya ve Hindistan dizileri izliyormuş. Ha, güzel. Bunları Türk biliyorum. müzikleri, Bunları. Türk müzikleri dinliyormuş. Onu biliyorum. Bak ama çok önemli biliyor musun? Filmleri değil de. Şimdi Nasıl bu tanıyor adam değil mi birbirini? her şeyi öğrenmiş kız hakkında yani. Ne kadar güzel. Birbirlerini her gün- tanıyorlar. Emek vermişler. Sadece Saatlerce. dokunamamış abi. Önemli değil ya. O önemli Onu da değil yaşayacak zaten işte kardeşim. Bana dokunabilirsin kardeşim. Canlı. Söyle bak canlı. Ama utandı kardeşim. Oğluma yardımcı ol. Önce izleyenler onlar oluyor. Aileler oluyor. Mesela Oktay abinin annesi. Abi neredesin sen aslan? Övünmek gibi olmasın ama Kayseri'yim. Kayseri. Sen neredesin aslan? Kahramanmaraşlıyım aslında ben. Maraşlı. İstanbul'da doğdum. Ben Yozgatlıyım abi. Fatih abi sen nerelisin? Ben Bursa. Sakarya doğumlu. Bursa'da büyüdüm. Sakarya'daydım abi geçenlerde. Çok güzel bir memleket. Buradan bütün Türkiye'mize selam saygılar olsun efendim. Sonrasında tabii Endonezya dendiği zaman akıllara 17.500 adadan oluşan 700 dil konuşulan, en az 700 Evet, dil konuşulan, daha fazla belki, evet. daha da fazla çünkü kabile dillerini saymıyorlar. Sonrasında efendim %70'i, %80'i, %90'ı Müslüman diyorlar ama ben ona katılmıyorum. Daha az. İnanılmaz seviyede gezi yaptım. Gitmediğim yer kalmadı. Hatta büyükelçiliğimiz olsun, işte Türkiye'deki mecliste sevdiklerimiz olsun. Bana Endonezya Fatih diyorlar abi. Bunun nedeni de çok gezdim. Evet, ben de geziyorum. Çok gezdim Fatih abi. Hani özellikle sen dünyayı geziyorsun. Ben Endonezya'nın gitmediğim yer kalmadı. Tabii ki Bitmez yani, öyle büyük bir yer. bitmez abi. Ömrüm yetmez. 17.500 adanın 200 adasına gittim ama köy köy, adım adım gittim. Sürmedim, direksiyon sallamadığım yer kalmadı. Ve şunu öğrendim. Bir ülkenin kültürünü, geleneğini, göreneğini öğrenmek istiyorsanız öncelikle ya düğününe katılacaksınız ya da cenazesine. Düğünlerine katıldıkça şunları fark ettim. Gerçekten de çok bir şey bilmiyormuşuz bir ülke olarak. Endonezya'yı biz tanımıyormuşuz. Tabii, kimse tanımıyor. Kimse tanımıyor. Endonezyalılar da tanımıyor. Bali'yi bu arada. biliyorlar. Tabii. Ben hep zaten videolarımda söylüyorum. Endonezya Bali'den ibaret değil diyorum. Çok Evet. doğru söylüyorsun. Şöyle de var. Mesela Slovasya adasına gidiyoruz. İnanılmaz batıl inançlar. Ölüler diyarına gittin mi abi? Gittim Toraca. Toraca kabilesini, ata dinini öğrendin, görmüşsündür. İnanılmaz mağaralara girdin mi? Girdim. Her yer ceset. Yani videolar yayınladım mı bilmiyorum Yok, ama geliyor. spoiler vereceğiz buradan kusura Yok, bakmayın. yok. Belki bundan sonra izlerler Ben bilmiyorum. şöyle anlatayım. Ben Jakarta'ya geldim. Sen benim şoförümü gördün zaten. Çok iyi bir çocuk. Yılancı bir çocuk. Yılan yetişti. Piton hastası değil işi o yani. Çocuklara yılanları öğretiyor. Biliyorsun çok fazla yılan var burada. Onunla birlikte
inanılmaz şeyler çektik. Bir tane belgesel çektim. Ve buranın, yani benim burada tanıdığım doktor arkadaşlar vesaire benim çektiğim belgeselleri bilmiyorlar. Mesela burada Gunung Padang'a gittik. İşte Padang Dağı, piramit. Onu mesela hiçbir Endonezyalı bilmiyor yani. Açık konuşmak gerekirse ben oraya gitmeye niyetliydim ama zamanım olmadı. Çok güzel bir şey yaptın abi. Ya- İnanılmaz bir şey yaptın. Çünkü belki de şimdiye kadar tarihte ilk Türk'ün gittiği yerdir orası. Evet. Yabancılar da çok çekmemiş zaten. Sadece Aynen. Birkaç belgeselde Netflix'te gördüm. var. Birkaç belgeselde çok gördüm. saçma o Netflix'te. Onu da tam yapamamışlar gibime geliyor ama senin yaptığın şekil çok güzeldi. çok- Anlatımın da gayet güzeldi. Krakatau'ya Tavsiye ederim. gideceğim. Endonezya'da şimdi vizem bittikten sonra tekrar geleceğim. Ve Başım üstünde Endonezya yerim var. Ne zaman istersen haber et. Beraber de çekim Aynen. yaparız. Endonezya hakkında yapılmış en geniş kapsamlı şeyi yapıyorum aslında. Kabile savaşlarına katılmak ister misin? Papua'ya gidelim. Maroko bölgesinden Yeni Gine'ye geçelim. Ha, olur. Tanıdıklarımız da var. Buradan Kake'ye izlemiyor ama selam olsun diyeceğim. Buradan beni izleyenler, sevenler bilir. Kake var bizim kabile reisi. 5 milyon nüfusu olan kabile reisi. Papua Yeni Gine'de mi? Papua Yeni Gine'de tam sınırda. Tabii o adam ölmeden abi bu işi yapmamız lazım. Hadi gidelim. Aynen o adam ölmeden. Çünkü 70 küsur yaşında. Ben nasıl ama kabile savaşı duyunca hemen... Ben bu arada kabile savaşı da çektim ama şey değil, gerçek değil yani. Biz gerçeğini Şey diyoruz olarak. abi. Ok, mızrak, yay. Bak sana bir şey göstereceğim şimdi, çok güleceksin. Tamam Ama abi. takipçilere göstermiyorum, spoiler olmasın diye. Dur bak. Video gösterdi Fatih abi. İnanılmaz bir video geliyor. Abi o video ne öyle ya? Evet. Şimdi ben gördüm. Büyük ihtimalle ben şanslı olanlardanım. Şimdi ses geliyor mu abi bu arada? Kimse görmedi şu anda. Bir daha kontrol. Tamam. İlk defa sen gördün. İlk defa videoyu ben gördüm Gerçekten. efendim. Gerçekten. Ama nasıl söyleyeyim? Çok değişik ama benim için de çok eğlenceli bir videoydu. İnşallah sizler de Babaya beğenirsiniz. yollarız. Babama zaten göstersem babam gülmekten ölür. Yavrum bunu da mı çektin sen der sana şimdi. Şimdi efendim öncelikle Endonezya hakkında bilgi veriyoruz. Diyoruz ya hani bilmem 70'i 80'i Müslüman diye. İnanın bence bu yanlış bir bilgi. Yanlış bir Toraja bakış vesaire açısı. Hristiyan. direkt yani. şimdi- Manado. Abi Hristiyan yok orada. Toraja kabilesi ata dinine tabi. Tabii, Bazıları Hristiyan, bazıları ateşe tapıyor. Hibrit, karışık. Çok Evet. karışık. Şimdi bunları değerli izleyicilerimiz diyecektir. Ya bunu niye böyle söylüyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Neden bunları anlatıyorsun diyeceklerdir. Yanlış bilinen gerçekler doğru bilinen gerçeklerle karşılaşıyor. Hani adam diyor ki ben diyor doğru biliyorum ama yanlış biliyor. Ona göre de gerçek. Ben mesela bir kabile çektim Slovasi'de. Slovasililer bile bilmiyor bu kabileyi bazıları. Bugisler oranın en büyük kabilesi aslında ama onlar Müslümanlaştıkları için kabilenin iç kısımları kalmış bazı yerlerde. Yani onlar Müslümanız diyorlar ama mesela dinine daha çok tabii. Atalara Aynen. tapınma deniyor ona. Yani hibrit oluyor. İki dini birden şey yapıyorlar. Ama bu Bugislerde mesela 5 tane cinsiyet kabul ediyor kabile. Kabilenin başı şaman, trans, kadın. Yani erkekken kadın olmuş. Kabilenin üyelerinde 4 tane de cinsiyet, yani 5 cinsiyet var totalde. Bir tanesi Calabay, Calalay, yani eşcinsel erkek, lezbiyen, heteroseksüel erkek, heteroseksüel kadın olarak 5 tane cinsiyet ve bunlar Müslüman. Namaz falan da kılıyorlar aynı zamanda ama kabilenin şefi Belgeseli de vardı onun. trans. Var mı? Ben çekiyorum. Belgeseli de vardı. Harika bilgiler veriyorsun abi. Ben yakalamış. Nereden yakalamış? Akla batılı birbirine karmaşık çorba etmişler. Ya işte şunu demek istiyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Bazı dostlarımız Endonezya'yı mı kötülüyorsun falan diyenler, öyle bir şey yok. Katiyen yok. Kendileri de zaten söylüyorlar. Neyse yani. Şimdi bazı insanlar, öyle insanlar gelecek ki diyor. Hani bazı hadislerde de var tabii ki, bunu da araştırdım. Müslümanlıkla alakası olmayacak ama Müslümanım diyecekler. Kendi kültürlerine daha yatkın olacaklar diyor. İşte ben bunları gördüm burada. Çok gezdim efendim. Kıyamet Özellikle alamet izlemek hadisleri. isterseniz de Bekir Önal YouTube kanalında da bütün her şey var. Şimdi bu kadar Müslümanım deyip de Müslüman gözüken bir ülke burası, evet öyle. Ama çok iyi insanları da var. İnanılmaz güzel yaşayan, Müslümanlığı sağlam yaşayan dostlarımız da var. Endonezyalı kardeşlerimiz. Ya bu arada o gördüğün kabileler de kötü değil canım. Ya onlar da tabii ki insan, İyi. normal insanlar. Yani Hani kendi hayatlarını yaşayanlar. Sadece biz burada O eski dinleriyle ata diniyle- kopamamışlar. Toraja'da da işte ölüsüyle yaşıyor adam. evin Ama- içinde 9 ay yaşıyor evde ceset. 3 sene yaşayan var.
Ama Evin içinde ya. Katoliyim diyor mesela yani. Hani Katoliklikte böyle bir şey var mı yani? Hiç alakası yok. Yok. Şimdi benim analizime göre de Endonezya'nın Müslümanlığı %60 bence, tahminime göre %60 Müslüman. Geri kalanlar da diğer dinlere tabi olan dostlar. Şimdi açık konuşmak gerekirse Endonezya gezip görülecek bir ülke. Çok büyük bir ülke. Müthiş, müthiş. Yani milletler arası bir ülke diyebiliriz. İnanılmaz gelenekleri, görenekleri, tabiatıyla, doğasıyla inanılmaz bir yer ya. Şimdi Bali dendiği zaman tatil, Tayland aynı yer. Farklı. Endonezya dendiği zaman akıllara şu gelsin. Doğa, kültür, gelenek, görenek ve sıkıntılı hayat. Nedir bu sıkıntılı hayat? Ekonomik yönden sıkıntılı hayat. Zenginin çok zengin, inanılmaz şatafatlı hayatlarının yaşadığı, fakirin ise yerlerde süründüğü bir ülke. Kuningam'da, gökdelenlerde yaşıyor insanlar. Yerlerde Evet ama başka yerde de insanlar yine. Ben gösterdim zaten o gecekondu mahallelerini. evet. Şimdi Endonezya'yı Türk halkı olarak çok seviyoruz. Endonezya bizim canımız, ciğerimiz. Benim eşimin memleketi, benim de sonuçta çoluğumun, çocuğumun yaşadığı. Karnının doyduğu yer. Yani abi şöyle söyleyeyim ben sana. İnsan iki memlekete sahip çıkması lazım der ya. Hani babam da aynı şekilde der. Ya doğduğun memlekete, yaşadığın memlekete sahip çıkacaksın. Doğdu ve doydu. Doydu öyle derler aynen. Şimdi biz bu ülkeyi bir şekilde elimizden geldiği kadar iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki insanların, özellikle vatandaşlarımızın buraya geldiği zaman sıkıntılar çekmemesi için elimizden gelen desteği yapıyoruz. Mesela evlilik süreci özellikle de aileler arasında iletişimleri, sıkıntısı yoksa eş adayları birbirleriyle İngilizce olarak ya da ortak bir dilleri varsa konuştukları sıkıntı olmuyor. Ama özellikle şehir kesimlerinde ise problem olmaz. Ama kırsal bölgelerde özellikle senin dediğin gittiğin sen bana hak vereceksin abi. O bölgelere rehbersiz ben tavsiye etmiyorum özellikle evlilik için. Sen gezi için gittiğin halde insan ister istemez ürperiyor. Ama bu adam evlilik için gidiyor abi. Örnek veriyorum. Bu adam evlilik için dil bilmiyor, yol bilmiyor, yordam bilmiyor. Adam Hiçbir bu şekilde. işte. Bu o Jakarta'da abi. Bu sıkıntı yok da Oktay abi meydanın orman derinliklerine gideceğiz. Şimdi Berlin'den Sumatra yağmur ormanlarına yolculuk. aynen. Şimdi özellikle de şunu demek istiyorum Fatih abi. Bu insanların dertleri ne? Bu adamlar niye geliyor buraya ya? Yani Türkiye'de kız mı kalmadı kardeşim yazacaklar altta. Vallahi yazarlar. Bak o kadar alıştım Yapsın, ki. sıkıntı yok. Ne diyeceğiz biliyor musun? Onun cevabı çok basit. Onlara göre kalmadı. Çok basit. Onlara göre kalmadı. Çünkü zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu adamın ne yaşadığı geçmişte bilinmez. Bu kardeşimin ne yaşadığı bilinmez. Hatta şimdi çok bir gelecek bir kardeşimiz şimdi yeni gelecek bir kardeşimiz var. 3 yıl önce evlendi, çoluğuna çocuğuna kavuştu. Bizi ziyarete gelecek. Hep beraber olacağız. Şunu demek istiyorum Fatih abi. Hani insanlar dertli ki buraya geliyor. Tabii tabii. Yaralı ki buraya geliyor. Evlenemiyor kardeşim diyor. Ev istedi, yat istedi, kat istedi diyor. Olmadı diyor. Ya ben bir şey duydum şimdi. Buyur abi. Gelirken arkadaşla konuşurken burada da mehir. Türkiye'de Mehir, var ya evet. mehir diye bir şey var. Aynen mahar derler Burada da var mı o? Var. Nasıl? Anlatın bakalım. Mehir denilen olay özellikle de evlenecek çiftler arasında anlaşılaraktan. İçten bir var dedi. Abi euro kazandığı için bir sıkıntı yok onda. O bak çok relax. Şey desene var desene kardeşim. Ama içten bir küçük çekmeceden dedi bak orada euro olduğu için kayne problem diyor. Yaşar kardeşim meşhur olacaksın haberin olsun. 500.000 kişi izliyor şu an. Şimdi mehir denilen olay zaten biliyorsunuz Müslümanlıkta da özellikle erkeğin kadına evlenirken verdiği değerli bir eşya ya da para, altın herhangi bir şey. Şimdi efendim özellikle de Endonezyalılar ne kadar mehir isteniyor, ne kadar istiyorlar mehir dendiği zaman ben şunu söylüyorum bu kadar insana yardım ettim. Hemen hemen 2000 ailenin kurulmasına yardımcı oldum. Bu Sen kadar sürede. 2000 kişi evlendirdin mi? Evlendirdi değil mi abi? Şimdi millet yanlış alacak. Eş bulmuyorum. Yok öyle bir şey. Hayır, 2000 ama- kişinin evlenmesinde onların yanında Ben evlilik YouTube vize başlığını buldum işlemlerinde Abi. 2000 kişi evlendirdim. eyvah yaktı beni. Yani- Yıkacaklar orada. Yani Şimdi- vesile oldum demek. Yani vesile olduk ama nasıl orada da bu kelimeyi seçmek lazım şimdi. Evlendirdi güzel abi. Eyvah. Abi evlendiriyorsun yani bak bu adam gelmiş sen olmasan
Şimdi ne yapacak? Belki yem olacak. Kardeşimizi Smartphone kabileler. örnek veriyorum. Havalimanından aldık, işte villasına yerleştirdik. Rahat bir şekilde. Sonrasında özel şoförü aracı kapısında. Eyvallah. Sonrasında işte evlilik öncesi ve sonrası işlemlerinde yanında olacağız her türlü. Herhangi bir problem yok. Allah razı olsun. Heyecanlı tabii. Heyecanlıyım biraz. Mehir ortalama ne kadar istiyorlar diyorlar. Bana Evet. sorulan bir soru. Bunu da söyleyeyim cevabını. Lütfen aranızdaki anlaşmayı öncelikle bir konuşun, iletişime geçin eş adaylarınızla. Ama bu kadar kişinin evlenmesine yardımcı olduğum süre zarfında ortalama 10 ila 20 gram altın. Ha, Evet. çok değil. Yok, ev, araba, arsa, mal, mülk öyle bir şey isteyen olursa kesinlikle evlenmiyorsunuz. Dolandırıcı, şebeke onlar. Öyle bir şey yok. 10 ila 20 gram arası Aynen. altın istiyor mehir olarak. Aynen. Festa başka yani bir şey- düğün içinde başka düğün bir şey- içinde maksimum 100 juta, o da ilk defa evlenen kız 250 bin liraya tekamül ediyor. Minimum ikinci ya da üçüncü evlilik ya da ilk defa evlilik ama olsun ben seni kıramam hayatım, aile arasında mütevazi bir düğün olsun diyorsa da 30 juta 20 juta minimum. ne? Yani juta milyon demektir efendim. Milyon, 30 Aynen. milyon, yani hemen hemen 2000. 60-75 bin TL ile 250 bin TL arasında da partiler değişebiliyor. Ama bana sorduklarında da 4-5 bin euro. Fatih Yani abi plastik şişelerden topladı Almanya'da bir haftada o parayı toplar. Aynen, Şey aynen. Var ya 1 euro 1 euro. şey, plastik o şişeler. hala devam ediyor mu ya Oktay abi Almanya'da? Plastik Tabii canım, şişe- 25 sent. Plastik şişe toplayıp evlendim diye bir video yapabiliriz bak abi. Yok canım o kadar. Abi, Böyle de- Fatih abi ne yaptı ya? Sakın ha. Yedin adamı. Hayır yani az para anlamında söylüyorum bir Almanya'da yaşayan. Ya bir şunu kişi minimum masrafta zaten Ama olduğundan gariban, dolayı 8 en çok sene maliyet çalıştı ne oluyor Burger biliyor King'de. musun abi? Gören yanlış anlayacak. Aa, adam Berlin'de bu şişeleri İşte toplayıp lafını iyi şey yapıyor. seçerek Ona konuş. göre, Espri ona göre, kısmı, evet. espri. Şaka yapıyor Fatih abi. Evet. Şimdi abi Ama özellikle de arabalarda oldu öyle şişe toplayarak şey yapan. aa Arabalar yani ya. ne diyor abi? Fatih abi dediğin çıktı. Fatih abinin dediği çıktı bak. Biz Ne dedin boşa abi? konuşmuyoruz kardeşim. Ne dedi? Ha? Araba alanı çıktı diyor. Araba Plastik alan- toplayarak. Ya. Ama o da tabii ki aklını kullanarak şey yaptı. Yani toplayacağın yere bağlı. Onu öğreneceğiz şimdi abi. Sen mehirden devam Şimdi et. özellikle de mehir dedik ya 10 ila 20 gram isteniyor ortalama bu zamana kadar gördüğüm maksimum 20 gram istendi. Düğün olarak da 25 juta yani milyon 50 bin lira ile 250 bin lira arası, ben Türk parası olarak söyleyeyim şu anki kurla bugünkü hesaplamaya göre efendim 250 bin lira. Yani toplam maliyeti düğünün uçak bileti, yemesi, içmesi, iç hatlar uçak bileti olursa da ben şimdiye kadar gördüğüm maksimum maliyet 700 ila 800 bin lira. Minimumsa 300 bin lirayı gördüğü oluyor. Bazı dostlarımız bana soruyor. Ya sen çok mu söylüyorsun? Hayır ben çok söylemiyorum. Bu insanların ortalama maliyetleri nedir? Onları bir analiz ederim. Ona göre söylerim. Ben iç hatlara bakarım, oteline iç bakarım, hatlar ucuz araba yani. kiralamasına Oteller de bakarım. ucuz burada. Abi iç hatlar şuna göre ucuz. Sen şimdi Papua'ya ucuz bilet baktın mı? Bulabilir misin ucuz bilet? Jakarta'da Ama mı? yani Papua'ya Papua'da ucuz değil. Dünyanın öbür ucu yani. Zaten bana da Yine öyle ucuz. düzgün yer gelmiyor ki. 150-200 dolara gidiyorsun Papua'ya. İşte onları da hesaplamak Aha, lazım. tabii. Özellikle rehberin olacak, rehberinde olacaksa Tabii. onun da maliyeti oluyor. Bir de şimdi gideceğin yer de çok önemli. Endonezya dendiği zaman Türkiye'nin 4-5 Tabii, katı tabii. büyüklüğünde yüz ölçümü olan bir ülke. Sen Jakarta'daki maliyetle Papua, Jayapura'daki maliyeti bir Tabii. tutamazsın. Tabii orası çok Maalesef. daha yüksek. Yani hani onları da hesaba katmak gerekiyor. Ben onlara göre maliyet Tabii, oluşturuyorum. Diyorum ki bak Ha yok, ben minimum zaten maksimum diye. Senin şeyinden bahsetmiyorum ben. Genel ben Endonezya'nın yakın iç hatlar çok ucuz. Ama dediğin gibi yani Uzak Papua'ya iç hatlar- gidersen artık o iç hatlar sayılmıyor zaten ya. Abi 9000 kilometre ya. Yani o Avustralya'ya uçmuş olursun Aynen. yani. Ya da 9000 kilometre tabii, tabii. abi ya. Buradan Doğu Timor'un Endonezya tarafına geçersen yani pahalı. Özellikle de efendim dikkat etmeniz gereken, ben bitireyim de ondan sonra Fatih abi hani Yok, ben zaten bu üstüme daha düşeni soru soracağım anlatayım. ben sana. Aynen üstüme düşeni anlatayım. Videolarımda zaten belirtiyorum efendim. Özellikle dikkat etmeniz gereken, ilk tanıştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Nasıl anlayacağız iyisini, kötüsünü vesaire diyorlar ya. Her ülkede, her şehirde, her bölgede iyi insanlar ve kötüler var. Öncelikle şuna dikkat edeceksiniz. 3 gün içerisinde, 5 gün içerisinde, 1 ay içerisinde sizden para istiyorsa kesinlikle engelleyin gitsin. Yani bu sizden istemişse başkasından da istemiştir. Zaten kadın birkaç ay, 6 ay, 7 ay demiştir ki ya gel buraya gel, burada ailemi tanı, gör, tanış, bir şekilde istişare edelim, evlenelim, al beni götür. Dosta düşmana karşı alçaklığımı verme derse bu kadınla evlenin.
Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama şunu derse, sen gelme, gerek yok. Benim biletimi al. Boş ver, ne yapacağım benim hayatımı, geçmişimi. Ben gelirim sana diyorsa engeli basın. Kesinlikle evlenmeyin. Öyle bir şey yok. Çok fazla şebekeler var. Özellikle de evlilik şebekeleri. Yeni Onlar çıkan Türkiye'ye mi geliyorlar? aynen çok sıkıntılılar bakın. Ne yapıyor onlar? Abi özellikle de dolandırıcı şebekeler var. Türkiye'ye gelip direkt şehrinde mi dolandırıyor mesela? Abicim Afyon'da mı dolandırıyor adama diyor yani? ki benim diyor biletimi al, ben sana geleyim diyor. Gidiyor. Adam oraya çağırıyor, oh diyor ya maliyetten kurtuldum falan hesabı yapıyor. Diyor ki ya Bekir ona şu kadar diyordu ama olmadı diyor. Aslında yanlış yapıyor, ayağına sıkıyor. Kendi kız kardeşini sen Mısır'da yaşayan bir adama gönderir misin abicim? Ve derse sana kız kardeşin ben gidiyorum derse, ne dersen? Kızım otur oturduğun yerde aklını başına al, ne yapıyorsun sen, nereye gidiyorsun? Adamı çağır gelsin, Allah'ın emriyle istesin, nikahını kıy, alsın götürsün seni dersin. Mantıken biz Anadolu insanıyız abi. Ama bu insan bu şekilde sana geliyorsa %100 bir problem vardır. %100 abi. Edinmiş olduğum tecrübeler, 80 kişinin boşanma davasının hepsi bu nedenden kaynaklı. Sana yemin ederim Fatih abi. Bunların hepsi bu sıkıntılı yaşadı. Gelin aslanlar gibi evlenin, tanıyın ailesini. Kim bu kadın? HIV'li mi, AIDS mi? Nerede çalışmış bu kadın? Abi kaç kere mevzu çıktı ya? Kaç kere olaylara karıştım. İçeriye giriyorsun, kadını araştırıyorsun, kadın spa merkezinde çalışmış gözüküyor. Yani biz bunları da araştırıyoruz. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Hani mevzuyu yanlış anlaşılır bir yere gitmesini istiyorum ama bunları da söylemek istiyorum. Açık üstlü, hani nasıl derler, en dahi adama da anlatmak gerekiyor. Öyle bir konuşmak gerekiyor ki en algısında sorun olan adama da anlatmamız lazım. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlara yardım ederken özellikle. Lafımızı seçmemiz gerekiyor. Ta Berlin'den Sumatra'ya gidiyorsun. Ben daha gitmedim Sumatra'ya. Düşün. Gideceğiz beraber gideceğiz. Kuzey Sumatra inşallah. Kuzey Sumatra. Medan şehri. Senin gözlerde mavi. Vizyonluk var sende zaten. Valla Allah'ın vergisi öyle diyeyim birincisi. Vizyonluk İkincisi? var. Endonezyalı kızlar zaten sıraya girmiştir. Bule. Bule diye. Beyaz demek bule. Beyaz biliyorsundur zaten. Gözler mavi. Nasıl oldu abi? Nasıl tanıştınız? Sosyal medyadan tanıştık. İnternetten. Hangi medya? Neydi? Endonezya. Yani app'in ismi Endonezya App diye geçiyor. Sen zaten kafayı koymuştun Endonezyalı birisiyle tanışmak istediğini. Ama nasıl oldu? Yani şimdi kafaya koydum diye bir şey yok. Şimdi o Yüzünden de. Ha. şimdi tevafuk oldu. Şimdi öyle diyeyim. Hani Ama şimdi Endonezya'da kullanılan bir app'e giriyorsun. aynı o zaman daha app falan yok. Şimdi tam başlangıca gidecek olursak ta başa. YouTube'da geziyorum, bakıyorum, videoları seyrediyorum. Evet. İşte bu bizim Türk vatandaşlarının videoları var, maceracı falan. İşte Tayland'a gidiyor, ne bileyim işte Bangladeş'e gidiyor. Ben- Video Fatih çekim, abi var mesela. siz gibi mesela, aynen. Hani videolar çekiyor falan derken yan tarafta da örnek şeyler var. Örnekler Tavsiye. falan, aynen Evet. tavsiyeler falan var. Orada da Bekir'in videosu gözüme çarptı. Yani yoksa öyle hani özel araştırayım, bulayım diye bir şey yoktu. O zaman ben de hani Endonezya falan diye bir şey de aklımda yoktu. Neyse Bekir'in videosunu açtım. Yani şeyi de başlığı da zaten ilgimi çekmişti. Endonezya'dan evleniyorum, mutluyum mu öyle bir şey yazıyordu. Tam olarak da hatırlamıyorum şimdi %100. Her neyse bir bakayım dedim ya, ilgimi çekti. Açtım. Taksit işte birkaç dakika baktım, öne sardım falan derken bir başka videosuna geçtim Bekir'in. Orada da öyle yaptım. Birkaç dakika baktım işte belirli bölümlerine. 2-3 tane videosuna böyle bakıp kapattım. Aradan biraz zaman geçti. Şöyle bir 6-7-8 ay geçti. Tekrardan böyle bir öneri geldi işte hani tavsiye. Ha, yine YouTube seni zorluyor yani. Evet, Kader ağlarını örmeye başladı. Valla yine bir şeylere bakıyordum Dın dın derken dın dın dın. orada da hatırladığım kadarıyla herhalde şeye bakıyordum. Kung Fu filmi vardı işte, sahneler falan. yani hiç Adam Kung Fu izlerken Endonezya'da buldu kendini. yani aynen. Abi Kung Fu Panda'dan Bekir Önen nerede? Nereden nereye atladı? Pandalık birazcık var ya sende panda. Her neyse. Ya Kung Fu böyle sahnelerini falan seyrederken yine gözüme çarptı. Neyse şu bitsin, ondan sonra tekrardan bir açayım bakayım dedim. Bir başka bir tane videosu çıktı yeni. Bastım. İlgimi çekti. Neyse bir videosuna daha basayım dedim. Bir bakayım dedim. Abi video bağımlılık yapıyor. Evet. Yani böyle oluştu. Bu olay böyle oluştu. Yoksa böyle şeyim yoktu böyle. Tamam ben şimdi hani kafaya koydum Endonezya'dan, hiç öyle bir şey geçmedi aklımdan. Dediğim gibi. Yani bu nasip kısmet meselesi. Demek ki olacakmış ki bak yani çıkıyordu.
Dediğim gibi Kung Fu'dan nereye geldik yani düşün. Yani bu mevzu Kung Fu'dan Ya. Endonezya'ya kadar yani şu oldu bu süreç değil. Gördün. Sonra iletişime mi geçtin? Ne yaptın? Nasıl Yani- benimle iletişime geçtiniz? Yani nasıl oldu? Başta bir app indirip kızla tanışıp mı Yok iletişime geçtin? o da Önce benimle daha iletişime ortada yok daha ortada bir şeyler yok. Ben bazı hayır videoları çekiyoruz. Yetimhane Aha, olsun işte. okey. Şimdi o biraz daha hüzünlü da olay. hoşuna O gitti abi. olay biraz daha farklı. okey. O biraz daha hüzün. Şimdi Anlat abi. benim bir tane 23 yaşında oğlum var. Kendisi otizm hastası. Bekir'in de oğlu var. Büyük oğlu otizm hastası. Öyle şey oldu. Duygulandı, beni aradı, Duygulandı. ağladı. Yani demek istediğim o beni etkiledi. Yani o zaman da öyle kız tanışayım falan diye hiçbir şey yok. Ya bir tane videosu vardı. Bekir artık nasıl olduysa o an hüzünlendi. Yanılmıyorsam havalimanında mı ne oturdun sen kamerayı önüne tutup konuşma yaptın. Orada işte başladı. Bir boşluğa düşer O ya an insan bir kendini boşluk- değerli izleyicilere anlatmak Aynen öyle. Bir boşluğa düştü Bekir. Ondan sonra başladı anlatmaya işte hani birçok kişi falan bilmiyor falan dedi. Hani dışarıdan her şey dışarıdan gibi göründüğü gibi değil. Oğlum rahatsız. Ondan sonra oğlunun nasıl bu duruma geldiğini falan anlattı. İşte hani otizm o zamana kadar daha hiçbir şey bilmiyorum. İlk defa duydum. Gelip geçicidir falan diye sandım falan derken kısa kesiyorum. Mevzusunu anlattı. Ben burada bayağı duygulandım. Dedim ki ben bu vekille bir irtibata geçmem lazım dedim. İletişime geçmem lazım dedim. Yazdım. Sağ olsun hemen cevap da vermedi. Ama tabii ki şey de yoğun tabii ki. Hani ondan sonra ikinci kez yine tekrardan bir mesaj gönderdim. Ondan sonra benimle irtibata geçmişti. Zaten genelde hep şeyle başlar. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Genelde öyle başlıyorsun sen. How can I help? Ondan sonra derken zamanla bu böyle gelişti. Ondan sonra işte yavaş yavaş ben şey yapmaya başladım. Ya nasibimiz varsa buradan deneyelim dedim. Videolarda insanları görüyorum bir de. Mutlu Bana oluyorlar falan şey dedi, yapıyorlar. Bekir dedi nasıl bulabiliriz, nasıl, hangi sitelerden falan. Şimdi bazı Aynen. dostlarımız da çok soruyor abi site ismi. Biz sonuçta biliyorsun abi hani biz şimdi site ismi verdiğimiz zaman reklama giriyor ve başımız da belaya girer. Biz bu konuda çok hassasız. Değerli izleyicilerimiz de bizi yanlış Kendileri anlamasınlar. bulsunlar zaten. Ya bunlar zaten en azından Google'a yazarlarsa oradan zaten tavsiye edilenlerden çıkıyor. zeka var, Yapay her şey zeka yönlendiriyor. Sonra aynı şekilde abimle sohbet ettikçe Oktay abiyle onun da 20'li yaşlarda otizmli oğlu olduğunu öğrendim. Benim de 6 yaşında hala bir baba diyemeyen gönül aşkım benim, oğlum benim var. Ondan dedi ki Bekir gönül dostuyuz kardeşim dedi. Oradan yürüdü. Sohbet muhabbet derken abi dedim bak ya belki nasıl oluyor böyle işler deyince de ya böyle bir siteler var işte oralardan girip bakabilirsin dedim. Gitti kendi tanıştı etti. Sonra Bekir'cim dedi bir nasibim var dedi yardımcı ol. Gidelim abi dedim. Gidiyoruz abi. Olay bundan ibaret. Ha, bitti yani o. Bu kadar yani gidiyoruz. Bu kadar. Çünkü bu insan beni sevdiğinden dolayı, saydığından Tabii. dolayı Yok, beraber zaten gidiyoruz. Belli abinin gözleri de doldu. Ağlıyor. Canım abim Yo, ya. iyiyim ben, Allah'a Güzel gözlerim. Duygulanıyor. Beni çok İyiyim, sever. o, Serkan sağ gibi olsun. gözler. İyiyim. Yakışıklı abimi kaptırdık. Ondan sonra ya öyle işte. Yok ben ciddi söylüyorum ya. Gözlere baksana ya. Cüneyt Arkın. Nazar değmesin diyeyim. Maşallah. Maşallah. Her senin gözlerin de güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. İşte bu böyle gelişti. Maraş'ın gülü. Yani o Sonra tanıştım. tanıştım. Şimdi o mevzuya girecek olursak birincisi başka bir bayanla tanışmıştım. Makasar'dan da. Ha. O olayı ne yaptığını söyle. Ondan sonra Bugis. Bekir Önal devreye giriyor bak orada. orada ya istekleri falan çok doydu. Zaten daha önce evlilik yapmış. Eşi vefat etmiş 9 sene önce. 2 çocuğu var. Onunla yaşıyor olabilir bu O arada. Bunların hepsinin araştırmasını O ben biraz daha yaparım. rahat yani zengin aileden. Neyse konuştuk. Başladı işte. Zaten ilk başta para mevzusuna hemen falan geldi. Cık. Neyse dedim ki yok. Das ist nicht gut. Correct. Yes. Almancası da varmış bak biraz. Ondan sonra Norveççe var, İspanyolca var. Sen de istersen. ay maşallah. Maraşça bile var. That's fine. Very good. Okay, neyse. Ondan sonra biraz daha neyse bir bakalım dedik. Mihir konusuna geldi. Mihir konusunda da neydi? 10 bilezik, 5 adet küpe. Benden Ondan habersiz sonra oluyor bu olay. kolye, molye falan ben bunu Bekir'e ondan sonra dedim açıkladım böyle dedi ki abi hemen engelle. Neyse ben şey yaptım ya bu böyle şeyle bunu senin istediklerin
Bunu kabul etmiş olsam o zaman Endonezya'ya niye geleyim dedim. Birçoğu zaten o zaman buradan evlenirim dedim. Bir. İkincisi ve de Türkiye'dekiler mesela. Zaten o yüzden Türkiye'dekiler hep Endonezya'ya gidiyor dedim. Çünkü Türkiye'de işte artık başladılar kilolarca altın. Abi tekne isteyen var ya. He. Vallahi tekne istemişler ya. Türkiye'de de böyle bir şeyler İşte Türkiye'de işte ev çok istiyorum, saçma. araba Eskiden istiyorum. yoktu böyle şeyler. Var Yok mıydı? yok sonradan çıktı. Vardı tabii canım hani Evet. bir ev ister en azından bir işi Okey. olsun, traktörü olsun. Eskiden de tarlaları öyle olsun. yoktu Varmış. ya. Şimdi bilmiyorum. Ben bu Eskiden mehir yok. olayını Hayır. Twitter'da yeni duymaya başladım. Hayır. Yeni öğrendim Yok, hatta. mehir değil bu Hayır. mehir değil. Ha bu başka. Mihir Bir değil. ayrı. Bak şimdilik bir şeyi karıştırmamak lazım. Bir mihir İslam'a uygun olarak İslam açıdan kadına verilecek şey. Değerli eşya. Değerli eşya. Mesela diyelim ki geçinemediler, ayrıldılar. 2 ay ya da 3 aylık idare edebileceği kadar bir para verilir. Yani öyle servetler falan verilmez. 100 bin euro, 50 bin euro. Hayır öyle bir şey yok. 3 ay Kulakları geçinebilecek kadar. çınlasın. Bekir abi var. Bekir abiden Türkiye'deki eş adayları bir tane tekne, bir ev, bir araba, bir motor istemişler. Ondan sonra buraya geldi ağladı adam ya. Ben dedi bu ne böyle dedi ya şey miyim emlakçı mıyım ben dedi yani hani ben niye geldim buraya dedi. Ben onları vermek istemiyorum dedi ya. Ya ev, araba, altın bir de şey ne bileziğiydi abi? Şey bileziği. Vurma mı? Yok kalın Trabzon. böyle. Trabzon. Trabzon he. Bilezikleri falan. Trabzon bileziği Kuyumcu yani. olduğum için biliyorum aslında. Aynen. Şimdi hani çok fazla var. İnsanlar yaralı aslında bu konuda Fatih abi. Dertliler. Bu adamların dertlerine, bunun derdine, diğerinin derdine, Mehmet'in, Hasan'ın derdine 2000 insan. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim abi. 10 yıl önce ayda ya da yılda 1-2 kişi geliyorsa evlenmeye bugün ne durumda biliyor musun? Belki de benim yüzümdendir bilmiyorum. Belki de Senin yüzünden. sistemsel olarak böyle Benim de senin gelişti. yüzünden. Aynen benim yüzümden çünkü YouTube'dan bayağı bir algoritmada da görüyoruz. Günlük 10 kişiye çıktı. 10 kişi 10 kişi evlenmek evleniyor istiyor. abi. Yok evleniyor. Ha evleniyor. Çatır çatır evleniyor. 1000 kişi istiyor, 10 kişi evleniyor. Aynen şu an çatır çatır günlük 10 kişi evleniyor abi. Şey Endonezya'dan. sormak istiyorum. Hemen araya gireyim. Senden ne kadar mehir istediler? 100 juta istendi. 25 Mehir. mehir, 75 Düğün. düğün için. 100 juta ne kadar ediyor? Şöyle söyleyeyim. Mehir 25 juta istenmiş. Türk parasıyla hemen hemen 60 bin TL'ye tekamül ediyor. 75 juta da festa yani catering'ti, işte yemekti, makyajdı vesaire. Bunlar da hemen hemen 200 bin toplam yani 260 bin TL'ye düğününü yapıyor abicim. Abi sen ne kadar istediler senden? Şimdiki eş adayım mı yoksa daha öncekilerin de? Şimdiki bir şey istemedi. Sadece bir yüzük tak dedi bana yeter. Ya yakışıklılık tabii. O Bir gözler. şey söyleyeceğim. Yenge hanım ilk defa evleniyor. İlk defa. Kendisi İngilizce öğretmeni. Ha sen de İngilizce. Sadece yüzükten İngilizce konuşuyoruz. aile arasında bir yemek yani taş Süper. çatlasa düğün ve mehire verdiği maliyeti 2000 euroyu geçmez. Ne kadar abi? Yaşı ne kadar? Kaç yaşında? 44 yaşında. 40 sen. Benden 3 yaş küçük. Evet. Bunu da söyleyelim. Endonezya'da çok fazla kadın yaşları bayağı bir geç kalıyor çünkü evlenemiyorlar. Nedeni de gelir dengesizliği. Endonezyalı Nasıl? erkeklerin günlük kazançlarıyla bizim kazançlarımız bir değil. Özellikle de adam 10 yıl 20 yıl bekliyor ki eşiyle evlenebilsin, sevdiği kadın özellikle ne derler abi karşılıksız ilişkiye, sevgiye. Platonik aşk. Çok fazla var bundan. Ve bu olaylardan Para kaynaklı olmadığı da- için mi evlenemiyor? Para olmadığı için Para olsa tabii ki. evlenecek. Evlenecek. Benim eşim Aile- farklı. Benim eşim Senden için Senin söylemiyorum. eşin Biz entelektüel farklı bir zaten. düşünüyoruz. Biz Yani farklı İngilizce düşünüyoruz. öğretmeniyse zaten Kendisi daha eğitimli. yurt dışına gitmek isteyen, doğru düzgün hani hayat yaşamak isteyen, bakış açısıyla mantık evliliği yapmak isteyen çok fazla insanda var. Severek evlenen çok nadirdir abi. Özellikle Endonezya'ya gelip de ben seviyorum, aşığım, evleneceğim diyenlerin %2'si, %1'i belki doğrudur. Çoğu %90'ı, %98 abi analizlerime göre mantık evliliği yapıyor. bu seviyorum diyen kadınlardan bahsediyorsun. Erkekler de aynı, kadınlar da Ha, aynı. erkeklerde, Aynen. kadınlarda. Yani, Yani. aşkı arıyorsanız düşük bir ihtimal. Aşk- Ama ben abininki birazcık daha aşk diye Yok abi. kardeşimin de. Bana kimse hikaye uydurmasın. şimdi Karşınızda açıkça profesör... söyleyeyim. Yani ben sana söyledim. Tekrar aşk, ediyorum. Aşk geçicidir. Evet. Sen Anlatabildim mi? çocuk var. tane Çocuk yapmak istiyor musun? Yok. Sen istiyorsun tabii. Evet. 8 tane yaparsın sen. İki çocuk istiyorum. İki. 2 çocuk mu? Yeterli iki. Ben 8'e gider o. Bir ya da iki. 1 ya da 2. İsmini ne koyacaksın çocuğun? Eşimle beraber olacak abi, bir ben isim belirleyeceğiz daha İsim- sonra. Eşin Çin'do mu? Endonezyalı mı? Çin, Endonezyalı. Yani Çin Endonezyalı. asıllı mı? Çin asıllı. Çin asıllı Endonezya- değil, Çin asıllı değil. Çin'do deniyor ya.
Yok. Endonezya Jakarta'da doğup büyümüş kendisi. Biz araştırdığımızda kadını zaten yüz yüze gördük abi. Ha, tamam. Siz gidin. Endonezya asıllı. Tamam. Endonezya asıllı, evet. Nasıl soralım abi? Çinli minli çıkar sonra. Yok, Çinli değil. Ha? Yok. Çin şeyi gibi. Prensesi gibi. Burada çok yaşayan Çinliler de var. Çok, Çok Çin asıllı. Sonradan gelenler. 1999'da Sen de mi abi büyük ilk bir defa yıkım oldu. göreceksin? Ne kadardır? 6 aydır yazışıyoruz biz de. 6 aydır yazışıyorsun. Şu anda her şey hazır. Her şey hazır. Her şey iyi Allah'a şükür. İyi anlaşıyoruz. Ondan sonra dediğim gibi sıkıntı falan da yok. Soracak olursan hani bu yaşa kadar niye evlenmedi falan diye, ya onun da tabii ki belli bir korkuları falan vardı. Arkadaşlarının evlendiğini gördü. Şiddet gördü arkadaşları, kocalarından. O da onun gözünü korkutmuş bayağı. Almanya'da mı yaşayacaksınız? İnşallah. Yoksa Sumatra'da yaşamayı düşünmüyorsunuz. Belki emeklilikte olabilir mi? Ha? Hayır, olamaz. Nine. Almanya'dan, Avrupa'dan çok fazla talep de var. Özellikle Türk Evet. vatandaşlarımız. En önemli nedenlerinden biri de mantık. Abi her şeyin başı mantık. Zaten bana buraya gelen dostlarım da kameranın önünde ben seviyorum, aşığım falan dese de birazcık Seviyor da. şöyle libido diyebiliriz ona. Evet, libido. O. Aşk gelip geçicidir. Önemli olan. Ben yalan söylemem abi. Neyse o da. Saygı, Biliyorsun sevgi. Fatih abi. Ben Evlilikte- neyse onu söylerim. Evlilikte saygı, sevgi. Libido abi. Yani has, istek, arzulama, isteyip de kavuşamama içgüdüsü. Şimdi değerli izleyicilerimiz kızacaktır bana ama Yok bence Ben- çok doğru söyledin ama. neyse onu söylerim. Çok enteresan yani. Yani Oktay abi yarıldı abi. enteresan. Oktay Ben abi. de yarılıyorum, içten yarılıyorum ben. Ben içten yanmalı motor olarak. Aslında bu doğru söz ne derler? Hani doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Aynen. Yani Türk erkeği Libidosu libido neredeyse için dünyanın Ay'a öbür gider. ucuna- Ay'a gider efendim. Ay'a belki daha kolay olabilir yani. Uzayın belki başka Burası bir daha yere gider. zor yani. Slovasi falan daha zor yani. Şimdi değerli dostlar kim ne derse desin buraya gelenlerin %99'u 98'i hiçbiri aşığım, ölüyorum, deli gibi divaneyim falan. Bunların hepsi patates yani kimse kimseye hikaye uydurmasın. Hepsi mantık evliliği, maddi yönden, manevi yönden rahat etmek isteyerekten evleniyorlar. Tabii ki Türkiye'de de birçok evlilik bu şekilde oluyor. Ama şu anda burada yani açıkça söylenmiyor. Buraya gelen erkeklerin hiçbiri mi tanışmadan evleniyor? %90'ı sosyal medyadan, %10'u Türkiye'deki üniversitelerden ya da turizm için gezi programı yapan Endonezyalı kadınlarla tanışan dostlarımızdan kaynaklanıyor. Haç Umre'den de oluyor bazen. Çok nadir. Hacda, umrede abi adam haca, umreye fokus olmuş orada. Nerede tanışacak? Kurban olayım. Ne alakası var ya? Birisi Kim diyor onu? Neydi? Atıyor yalan abi. Fatih abi onu karıştırmasınlar. Yok öyle bir şey ya. Bizim Yozgat damarın bastı nasıl konuşuyorum değil mi? Oğlum! Hacda da mı düşünüyorlar bunu? Abi onu da orada da olmasın ya o kadar ya. Ne yapıyorsunuz? Şeytan taşlarken mi şey Hayır yapıyor ya, orada Orada mı Otelde denk geldi? falan, Abi orada otelde şu mu acaba? falan yan Şeytan yapalım. taşlarken aha ne yapıyorsun kız Necla falan mı yani? şimdi Nasıl neyse, biliyor? espri Sen şimdi- var ya şeytan. Tabii efendim buradan şaka yapıyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Özellikle de insanların neden Endonezya'ya geldiğini soru işaretleri varsa da hani şu an bir videoda anlatılmaz abi. Özellikle Tabii. sen benim videoları biliyorsun. Tavsiye eder misin benim kanalı? Alta yazacağız zaten merak etme. Cansın abi. Her Teşekkür zaman. ederim. Allah razı olsun. Şey diyeceğim. Endonezyalı kadınlar biraz önce anlattın aslında bu detaylı ama daha detaylı sormak istiyorum. Tekrar Endonezyalı alalım. kadınlar neden Türk erkeklerine okey diyorlar? 5 madde bu. Birincisi mantık. Nedir? Maddiyat. Tamam. Yani kişi ne diyor? Maddiyatı var, rahat ederim diyor. İkincisi kurtuluş merdiveni. Benim dediğim şey. Neden? Yurt dışına çıktığı zaman o affedersin nasıl diyeceğim lafımı seçerek konuşayım. Zefil ve kötü hayattan onlar için kurtulmuş oluyor. Üçüncüsü geleceği için plan yapıyor. Yani ne yapıyor? Çoluğu çocuğu için düşünüyor. Yani en azından diyor nasıl diyeyim çocuklarım rahat etsin. Ben zefillik çektim. Dördüncüsü yaşlılığını düşünüyor kadınlar. Beşincisi de Türkiye'nin sağlık sistemi. Kim ne derse desin. İnanılmaz güzel abi. Yani buraya nazaran Türkiye'mizin sağlık sistemi kat ve kat üstün. Temizlik yönünden Yani de. tamamen gelecek kaygısı. Gelecek kaygısı. Yani ben seni seviyorum hacı, Kemal, gel Hasan benimle evlen, hayatımı kurtarayım. İşte ben sana aşığım, tapıyorum sana. Öyle bir şey yok.
Yok öyle bir şey. Yalan, dolan, sahtekarlıktır. Bu lafların hepsi hikaye. Ha sevebilir, nasıl olabilir biliyor musun Fatih abi? İlk defa sosyal medyadan değil de tanıştılar, bir ilgi duydu, kadın ona ilgi duydu, hayalleri vardı, programları vardı. Bir genç kızın hayallerini yıkmak kadar kötü bir şey yoktur. Şimdi buradan da izleyicilerimiz şunu anlamasın. Ya bu evleniyorlar ama seviyorlar. Evet, ona da sevgi diyebilirsiniz siz. Nasıl? İlgi, alaka, libido, işte hissiyat, kavuşma içgüdüsü, Yalnızlıktan korkma. Yalnızlıktan korkma. Ya çoğu da öyle biliyor musun? Tabii. Tuvalette düşmüş, kafasını bir yere çarpmış. Çok fazla Türk vatandaşı özellikle gelip de bana bunu anlatıyor. Mesela çok fazla aldatılan Türk buraya geliyor. Evet. Eşi tarafından. Darbe yemiş. Burada kadınlar aldatıyor mu? Var mı öyle bir şey? Var. Dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şunu tavsiye ediyorum. Kırsal bölgeden evlenin. Edinmiş olduğum tecrübe bunu gerektirdi. Okay. Şehir merkezlerindekiler çok göz açık. Daha fazlasını istiyorlar. Nerenin? Slovasi, Kalimantan hangi adaları soruyorsun? Nerenin kadınları daha bağlıdır? Hı hı. Kalimantan adası araştırın efendim. Dayak kabilesi. Ya kabileleri çok fazla. Zaten binlerce kabile var Kalimantan'da. Kabileleri çok fazla. Biz kabileden demeyelim de adadan diyelim. Evet. Kalimantan adalarındaki kırsal bölgeler, Slovasi adasındaki kırsal bölgeler, Sumatra adasındaki kırsal bölgeler, Java'dan da evlenebilirsiniz ama çok seçici olmanız lazım. Java artık bir İstanbul gibi oldu diyebiliriz. Özellikle büyük şehirlere. Çok dikkat etmenizde fayda var. Özellikle de görüntülü aramalarda neye dikkat edecekler? Abi biz nasıl tanıyacağız? Nereden bileceğiz? Dilini bilmiyoruz. Bir İngilizceyle olacak değil diyorlar. Şu 3 maddeye çok dikkat edin. Birincisi, bu kadın çalışıyor mu? İkincisi, bu kadının annesiyle babasıyla bir görüşün. Ailesiyle bir istişareye varın. Neyin nesi, neyin fesi. Bunu bir araştırın. Üçüncüsü arkadaşları. Bunun arkadaşları kim? Facebook gruplarına bakın. Araştırmaya bu şekilde başlayın. Yok ben başaramıyorum derseniz de yanınıza sağlam bir rehberi alın, devam edin. Bu şekilde ilerleyin. Yoksa bu işler şakaya gelmez abi. Bazıları çok büyük tazminatlarla ayrılanlar da var. Başınızı ağrıtmayın. Yani sıkıntıya girmeyin. Küçük bir hazla, küçük bir neşeyle, işte efendime söyleyeyim şaka maksatlı söylüyoruz ama libidonunuzun yükseltimiyle gelip burada geçici hazlarla başınızı yakmayın. Binlerce lira masraf yapmayın. Bu adam 250 bin lira sadece düğüne ve mihire veriyor. Bu adam işte efendime söyleyeyim 300 bin lira veriyor ama bunların artıları da var. Uçak biletleri, otel, yeme, içme, araba kiralaması, efendime söyleyeyim Tabii. diğer masraflar. Bu 600-700'ü buluyor değil mi abi? Tabii. Şimdi bu maliyetler bu zamanda iyi bir para. Yazık günah. Bu insanlar neden bunları ödesin ki? Ama işte bunu gerektiriyor. Türkiye'de minimum bir düğün 1,5-2 milyonu buluyor. Bu Endonezya erkekleriyle Türk erkekleri arasında pozitif bir şey var mı kadınları Var. çeken? Özellikle Yani, Türk erkekleri daha yakışıklı. evet. Onlar için onların söylediklerine göre. İkincisi kadınlarına çok daha ilgi gösteriyorlar. Üçüncüsü evine sadıklar, çocuklarına sadıklar. Bu Endonezyalı kadınların söyledikleridir bu arada efendim. Lütfen bu Bekir işte kadınları mı kötülüyorsun Türk kadını? Hayır asla, benim annem de kız kardeşlerim de Türk, ben adını sen söyle, asla öyle bir şey demiyorum. Sadece Endonezyalı kadınların bakış açılarını söylüyorum. Bir de çok fazla Türk dizileri izliyorlar. Elif'ti, işte Osmanlı dizileriydi, Ertuğrul Gazi dizileri vesaire. Hani onları o şekilde görüyorlar. Yani o dizilerde gördükleriyle bunlar aynı olmayabilir ama en azından diyorlar ki ortam aynı. Milliyetçi insanlar diyorlar. Vatanına, milletine sahip çıkan insanlar diyorlar. Sonrasında eşine, çocuğuna bakan, bizi yarı yolda bırakmayan insanlar diyorlardı. Çoğunlukla özellikle Endonezya'da erkekler ekonomik sıkıntılardan dolayı çok fazla boşanıyorlar. Hemen tak boşanıyor, acımıyor. Sabırsızlardır erkekler, Endonezyalı erkekler. Kadınlar da boşanıyor galiba. Kadınlar boşanmaz abi. Buranın kadınları şöyledir. Bak söyleyeyim. Eğer erkeği aldatmadığı sürece, kocasını aldatmadığı sürece kadın zorlayıp da boşanmaz. Kadın bekler, sabırlıdır. Endonezyalı kadınlar çok sabırlı. Çok güzel, çok sabırlı insanlardır. Ahlaklıdır da, özellikle iyilerine denk gelirseniz. İnanılmazdır. Hani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Değerli dostlarımız, yanlış anlaşılır mıyım bilmiyorum ama ben 10 yıldır hayatımda ya keşke bir 10 yıl önce daha tanısaydım diyordum eşimi. Çünkü neden biliyor musun abi? Abi mutlu olduğumu fark ettim. Yani iyisine de denk geldiğinde gerçekten de mutlu oluyorsun. Kıskançlık Huzurun oluyor. falan var mı? Çok kıskançlar. Çok. Çok kıskançlar abi.
Özellikle de maalesef benim işim gereği gezdiğim, tozduğum yerlerde, görüntülerde de görüyor. Bak bu kadın sana bakıyor falan diyor. Yani dikkatli ediyorlar. Şimdi Fatih abi hani sen evli miydin abi? Yok değilim. Şey diyeceğim. lafı değiştirme. Lafı değiştirme. Yok. Değiştirmeyeceğim. Anlatacağım. Söz yok. Ben zaten Evlendiriyoruz. o konuya gireceğim. Şimdi beni çok durduruyorlar devamlı. Kadınlar Instagram'ımı istiyor, şey yapıyorlar. Bu da tamamen maddi olarak bir şey mi, refleks mi yoksa hoşlarına mı gidiyor böyle YouTube falan? Toraco kabilesinin hemen sağ tarafında Palapo bölgesi var. Palapo kabilesi Oraya var. da gittim. Oraya gittin mi abiciğim? Yaklaştım. Palapo bölgesinde Emrah kardeşimize yardımcı olmuştu ilk defa oraya gittiğimde. Abi gecenin yarısı gittik. Düğün öncesi, düğün arifesi. Bendeyim 100, sende 200 tane kadın. Erkekler hepsi dışarıda, affedersin, dumanlanıyor dışarıda. Kadınlar orada bizi bekliyor. Araçtan indik. Abi ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Allah Allah. Gelen giden öpüyor bizi. Yalıyor. Buralarımızı yalıyorlar. Öpüyorlar abi. Allah Allah. Her yerim ruj oldu. Her yerim kırmızı. Her yerimi öpüyorlar. Ya dokunuyorlar. Taciz ediyorlar bir de. Evet. Hani aslında onları biz şöyle anlattık. Neden böyle yapıyorsunuz? Aslında inançları o şekildeymiş. Güzel şeye dokunduklarında özellikle hamile kadınlar gel bana dokun diyorlar şuralarına. Dokun Çocuğu ki beyaz olsun diye. çocuk da senin gibi yakışıklı, çocuk da senin gibi. Hani onların bakış açısıyla söylüyorum. Şimdi batıl inanç diyor, saçmalık diyor ama onlara göre öyle değil. Şeyde mesela Saygı duymak gerekiyor. tabii belgesel çekiyorum ya. Albinolarla konuşurken ya da işte o mavi gözlü kabileyle konuşurken onlar da dedi. Annem dedi Brad Pitt'i görmüş televizyonda, onun için ben mavi gözlü olmuşum. Bir tane beyaz annemin karnına dokunmuş. Ben hamileyim. Bu inançlar var biliyor musun? Onun için beyaz oldum. Albino oldum. Fatih abi çok güzel şeye parmak bastın. Benim annem bile, bak benim annem Yozgatlı. Normal. Şurada benim doğum lekem var. Yavrum şu tekkeye çıktım, şuramı kaşıdım. Sen hamileyken bura böyle kaldı. Allah'ım yarabbim. Daha geçen anlattı bunu biliyor musun? Ya ne alakası var anne bunun tekkeyle falan. Şimdi ama işte buradaki insanların bakış açıları, kültür, gelenek ve görenekler, saygı duymak gerekiyor. Hani her gittiğimiz bölgede, her gittiğimiz şehrin adetleri farklı. Gerçekten de Fatih abi bunu edinmiş olduk. Allah razı olsun, geldin, misafirimiz oldun. İyi ki de geldin abi. Endonezya'yı tek bir ülke olarak görmemek gerekiyor. Ben de tabii tecrübelerimden birazcık anlatayım gelmek isteyen insanlara. Şimdi burası 17.500 adadan oluşuyor. 700 dil konuşuluyor. 7-8 bininde insan yaşıyor bu adaların. Diğerlerinde yaşamıyor. 7-8 binde şimdi 50 sene öncesine kadar, hatta 30 sene öncesine kadar bu adalar arası seyahat etmek neredeyse imkansız. Bu da şu demek, bu adalar arasında bağlantı yok. Yani Türkiye gibi öyle birbiriyle bağlı insan grupları değil. Hatta Papua'da yeni keşfedilmiş kabileler var. 30-40 sene önce keşfedilmiş kabileler var yani. O kadar büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Zor ulaşım olan bu ülkeden. Onun için bazı yerlere Müslümanlık gelmiş olsa da kendi dinleriyle karıştırmışlar bu Müslümanlığı. Yani İkisini hibrit din haline getirmişler. Toraca'da görüyorsunuz, Sumatra'da göreceksiniz, Dayak kabilesinde. Bunların hepsi Hristiyan da olsalar kendi eski atalara tapınma dinini koruyorlar. Müslüman da olsalar, Hristiyan da olsa fark etmiyor yani. Onun için Endonezya tek bir kültür ve din, tek bir medeniyet değil, birçok medeniyetin farklı geliştiği ortam. Flores'e giderseniz çok farklı, Sumatra'ya giderseniz dünya, öbür ucu yani. Doğru. Bunlar birbirleriyle belki anlaşamayacaklar bile buradaki bazı insanlar. Yani Endonezya çok özel bir ülke bu bağlamda. Onun için öyle düşünüp yani bir de nereden tanıştıklarına da baksınlar yani. Tabii iyi araştırsınlar. Tabii Papua da Endonezya, Doğu Timur'un batısı da Endonezya. Evlilik öyle Banda Aceh de. insanların hani dışarıdan baktığında çok kolay gözüktüğü bir şey değil aslında. Endonezya'ya gelmek Tabii. zaten bir nevi zahmet, meşakkat, zorlu bir süreç. Bu uçak yolculuğu. Çok güzel şey söyledin abi. Özellikle her adanın iletişim kopukluğu. Adam mesela Kake'ye, kabile reisine dedim ki sen hiç dedim insan yedin mi? Annem babam yemişti ama ben yemedim dedi. Ya bu nasıl bir cevaptır abi? Düşünsene. Annem babam yemişti ama ben yemedim dedi. Ben dedim kesin yemişsindir sen dedim yani. Yemiştir o. Kesin yemişsindir Çocukken yani. bir tattırmış Ya, ucundan. oğlum bak melemenin içine koyayım da ye falan. Ya örnek veriyorum. Sen yedin mi hocam? Yok. Bir güldün böyle. Ben onu şey Ha? Bana gülüyor. He? Sen bir yemişlik var gibi. Ben yemem. Küçük çekmecede. Yok yemedim. Ha? Yok. Kokoreç niyetine. Yok.
İstanbul'da insan eti yemiyor. Ben inanmadım yani. Yok yemiyor. İnsan eti yemiyor ama gıybeti yeniyor diyorlar. Efendim Endonezya dendiği zaman akıllara şey gelmesin yani hani harika doğaları işte efendime söyleyeyim. Kadın gelsin diyorsun yani akıllara. Müslüman olmaları falan gelmesin. Endonezya dendiği zaman akıllara aslında kültürel gelenek ve görenekleri gelsin. Tabii. Kimi atın üstünde gider, gelin olur. Kimi motosikletin üstünde. Tabii. Bunu izleyicilerimiz de bilir. Kimi uçakla yolculuk yapar, kimi fille. Evet. Kimi gemiyle gider, kimi kayıkla. İnanılmaz bir ülke. İnanılmaz büyük bir Ben ülke. aşık oldum. Bu ülke aslında diğer yabancı ülkelerin nasıl söyleyeyim saldırıp altın işte gümüştü iş yapıyorlar, diğer yatırımlarını yapıyorlar. Ama Türkler çok zayıf kalmış. Ama bunu yapacağız, başaracağız. Daha da güçlenecek Türkiye burada, daha da iyi yerlere gelecek. Endonezya'da bu hani bilmem kapkaççılar olsun motosikletle geliyorlar şey yapıyorlar. Böyle de buna benzer ne bileyim böyle palayla falan saldırıya falan uğradın mı onu soracaktım sana. Yok abi Böyle sıkıntılar oldu mu senin? hiç en küçük bir agresiflik hiç karşılaşmadım. Yani hiçbir şekilde. Ama yanında rehberin vardı değil mi? Yo, O ben her yere dalıyorum yani. Tek başına mı gittin? Ben Papua'da bile tek başıma. Yo yani ya benim şoförüm ne olacak onu? İlk o kaçar yani. Yanında yok muydu? Hayır Bu caydırıcılık nedeni. ben genelde tek seyahat ediyorum. Yani Ondan sadece dolayı sordum. Tek yaptığın için falan belki He. olabilir ya şehirler arasında falan. hiç yani abi. Hiç sıkıntı olmadı yani. Hiç. Yani herkes gülerek geliyor. Herkes selam veriyor. Yani Sulawesi'de tektim. Papua'da tektim. Ve Java'nın aşağı yukarı Batı Java'nın her yerine gittim. O çektiğin videoları nasıl tek çektin sen şeyde? Nasıl? Papualılarla ok, mızrak, yay. Ha o şey yani oraya rehber götürdü tabii. Çünkü oraya nasıl gideceğini bilmiyorsun yani. Yolunu bilmiyorsun. Ama yani Jakarta'nın Yoksa adamı cızbız yaparlar. yok hiçbir şey olmaz. Jakarta'nın Fatih abi kamerada herhalde kısa boylu falan sanıyorlar. Benimle hemen hemen aynı boydasın. Kaç boydasın abi? 1.90 benim boyum neredeyse. Şöyle bir yani. kalkın şöyle durun da sizi şöyle bir... Çeksene abi. Fatih abi çekelim de sonra kahvaltıya geçeceğiz hadi ya. Bayağı bekledik kahvaltıda bekle. Bak. Boy aynı ya. Ha? Hemen hemen aynı. Benden irisin ama sen. Ben İriyim abi. 120 kilo var mı? Olsa aranızda belki 1-2 santim falan var. 120 kiloyum. Abi zaten ufak tefek tıfıl bir adam olsak kim alır bizi yanına? Aynen. Rehber diye. Burada Doğru mu? burada bir de irilikten çekinirler. Tabii ki o da var tabii. Sağlam olacaksın ki. Şimdi şöyle bir metre 50 boyundaki bir adamın karşısına ikiniz birden çıktın mı? Yani misal adam tabii ki ürperir yani. Bir de böyle zaten şekliniz, yüzünüz falan da her şeyde şekil şemaliniz farklı. Yani evet. Adam biraz şu olur. Ama burada öyle bir agresiflik yok. İnsanlar öyle değil yani. Kolombiya gibi falan değil yani kısaca. Oralar çok tehlikeli. Meksika, Kolombiya, Oralarda da ben çok... Brezilya, yaptım. Brezilya'nın belirli ara sokakları falan çok şey. Ben oraların hepsine de tek girdim yani. Bırak Kolombiya'yı falan. Benim şeyle röportajım var ya, tetikçiyle. Ne diyor? Güney Amerika'da. Abi şey gidecek mi? Bu Katil adam. Venezuela mıydı? Bir yerde hani bir hapishane var ya meşhur herkes gidiyor. Sesot. Yok, o gerek yok. El Salvador'da ya. El Salvador. Yani orası artık leblebi gibi herkesin Peki, YouTuber Endonezya şeyi. hapishanesini görmek ister misin? İsterim. Onu ben çok uğraşıyorum. Bir türlü İnanılmaz bulamadım. abi, İnanılmaz. Bul hadi gidelim. Şuraya Oktay abi sen otur. Allah Allah. Abi hoş geldiniz. Abi gözlerime inanamıyorum. Ağlamak istiyorum şu anda. Gel. Beni buraya gömün ya. Allah menemen yapmışlar. açıyoruz. Allah sucuk. Çocuk var, menemen var. Hadi bismillah. Özlüyorsun herhalde. Yananı görür Allah. Hadi Abi otur abi. Bismillah. zeytin, sucuk. Tamam kapat. Abi ben Papua'da bisküvitle beslendim ya. Zehirlenmeyeyim diye yedi yemeklerden. Bismillah abi, Sucuk. al. Lütfen otur. Tamam. Yumurta kaynamış var, her şey var. Yok. Bekir Oral sofrası, Dalaş Valla sofrası. süper. lamba çok güzelmiş. Bu arada biz Dalaş derler biz abi. Yozgat'ta yaşayan göçmenlerizdir biz. He. Erzurum'dan göçmüşüz. Dadaşlar derler. Bekir Önal. Endonezya dendiği zaman Bekir Önal akla gelsin. Niye? Hem soframızda Halil İbrahim sofrası. Ne var ne yok hep beraber yiyoruz içiyoruz. Doğru mu Fatih abi? Harika. Yaşar kardeşimizi besliyoruz düğün öncesi. Yaşar diyor abi bana diyor 5 kilo aldırman lazım diyor düğünden önce. Gel Yaşar gel kurban olurum ben sana. Koy oraya yere yavrum. He. Merhaba. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Yok, biz aile ziyaretine geldik. Evet. Nereden? Aile ziyaretine geldik. İstanbul'dan. Karadeniz mi? Yok, Kastamonu. Kastamonu Karadeniz değil mi? Karadeniz. Batı Karadeniz. Tam Karadeniz değil. Tutup pinto ya hadi.
Şeyde Cemal kardeşimizin akrabaları da geldi. Eşi yukarıya bizim bebeği görmeye gitti. Onlar da Cemal'in akrabaları. Değil mi? Cemal. Tanıştır istersen. Hanımın kuzeni, enişte. Al kardeşim çayını. Kardeş. Cemal 3 yıl önce evlendi. Evet. Evliliğinde 2,5-3 yıla gidiyor. Evliliğine yardımcı olduk kardeşimize. Şimdi bebeğiniz neredeydi? Hasta. Nerede? Diş çıktığından ateşlenip duruyor. Kaynanana bıraktı. Aynen yanında. Oh. İyi yapmışsın. Sorun anlatsın bize. Nerede yaşıyor, nasıl yaşıyorsun? Nasıl oldu? YouTube Fatih abiyi sen izleyeceksin. Milyonluk takipçisi var. Abi. Hadi. Evet. Anlat kardeşim. Ya Bekir abi yardımıyla tanıştık zaten evlendik. Daha doğrusu ben tanışmıştım. Bekir abinin yardımıyla evlendik. Sen internetten tanıştın. Evet. İnternetten tanışmıştık. Nereli eşin? Eşim Cianjur. Ha, Cancur Adası değil mi? Yok ada değil. Ha, burada. Jakarta'ya bağlı yine. Ha, okey, tamam. Cavalı yani. Cava'da. İşte aile ziyaretine geldik. Çocuğumuz olmuştu. Hem onlar da torunlarını görmek istiyordu. Çocuk nasıl? Sana mı benziyor, Endonezyalıya mı? Teni bana benziyor. Allah Allah. Bembeyaz teni var. Fotoğrafı var Allah mı? var. Da telefon sıkıntı. Okey, tamam, sıkıntı yok. Genelde öyle Yok. Telefon bozuk. Annesinin burnuna benzer. He? Ha, tamam, sıkıntı Telefon yok. bozuldu. Foto Adana. Memnun musun? Nasıl? Memnunum. Hayat güzel. Kastamonu'da mı yaşıyorsun? Yok biz İstanbul'da yaşıyoruz. Kargo firmasında çalışıyorum. Geldik yani 20 günlüğüne falan geldim. 22 Nasıl günlüğüne falan. Endonezyalılar? Çok güler yüzlü, çok cana yakın insanlar. Tabii hepsine de cana yakın diye güvenmemek lazım. Yani geçiyor günler. Güzel, memnunsun. Öyle yani memnunum. Allah'a şükür. Böyle büyük bir sıkıntılarım yok. Sen de mi Nasıl? hiç görmeden evlendin? Canlı kanlı görmedim. Canlı kanlı göremedim evet. Evet. Biraz öyle. yani görüntülü sohbet vesaire yapıldı. viral olmuştu. Hemen Ha. 600-700 bin izlenme aldı. En çok videosu benim 700 bin izlenmeye izlenme başlamıştı. almıştı. Sonra benden sonra zaten Bizim video geçer. büyük ihtimalle O zaman ne demiştik? 20 kaç yaşındaydın o zaman? 25. 24 yaşında aşkı Endonezya'da buldu. Ama şey yani. Ne oldu sonra Sen de yasaklanan- şimdi beyaz tenli, Evet. sarışın Çünkü ben baktım en çok... seviyorlar burada değil mi? Hüseyin Hoca'nın şeyi- O Beyaz zengin. tenlileri, sarışın beyaz Yemin tenlisi, altı Aynen. gün gözüyle daha- renkli gözlü en seviyorlar mı iyi burada? gözüküyor. Öyle. Yani renkli gözlü Aynen, insanlara o bayılıyorlar. farklı. Ya ya beyaz tenin ve renkli gözün varsa tamam zaten. Yani burada film yıldızı gibisin. İnsanlar binlerce kişi fotoğraf Şimdi, çektiriyor bazen. Benim çocuk da bana benzeyince sürekli etrafımıza insanlar topluyor. Dışarıya çıkıyoruz, insanlar etrafımıza toplanıyor. Yani adım atamıyorum. Gelen giden öpüyor mu seni hala? Memnun musun şeyden? Endonezyalı birisiyle evlenmiş olmak. Memnunum. Yani Türk yaşamına adapte olabildi mi eşin? Yok, Hadi, adapte aynen, olamadı aynen. pek. Nasıl? Çünkü Endonezyalılarda şöyle bir adet var. Bu abi. Hı hı. Yemek yaptıklarında söyleniyor yemek yapıldı diye. Herkes alıyor yemeğini köşesine çekiliyor. Bizde öyle değil. Yani He. biz ailece toplanıp yediğimiz için biraz ona ters geldi. Tam olarak yemeklere de pek alışmışlığı yok. Allah Allah. Tabii. Güzeldir bizim yemekler ya. Ya bizim yemekler güzel. İskender, tavuk döner onları seviyor. Türkçe öğrendiniz mi? Çok az. Çok az mı? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Do you speak English? Yes, little bit. Little bit. Her şeyden az az. Sen Arapçası Türkçe var, konuş abi, Korecesi anlar, var. anlar. Sen söyle. Tamam. Türkiye'yi seviyor musun? Sepia. Türkiye'de nerede yaşıyorsun? Hangi şehirde? Evde mi? İstanbul. İstanbul. Neresi ama? Sarıyer, İstanbul. Sarıyer. Denizde geziyor musun Sarıyer'de denizde? Ha? Sahil. Sahil. Sahil sek. Sivit. Sivi. Sivit. Tamam. Tamam. Deniz. Çocuğa bakayım. Çocuk fotoğrafı var mı? Var. Göster kız. Bozuk. Sen. Başka bir kaynar. Elinde kaynar makineyle dolaşıyorsun ya. Yaşar'cığım. Nutella'ya biraz. Nutella'ya besleyeceksen oğlum. Kilo mu yapıyor? Çocuğu merak ettim. Ekmeği bitir ekmeği. Yaşar Nutella'ya Yaşar. Bal mal var mı? Var abi. Ha? Yaşar'ı balla besleyelim. Nerede yaşın? Abo bu karışık olmuş çok güzel bu ya. Gözler ne renk? Söylesene Cemo. Kahverengi. Çok tatlı ama. Çok güzel olur şimdi o. Karışık ya. Burnu falan aynı Melez. şeye benziyor, annesine benziyor.
Ya, tip olarak Endonezyalı ama deri falan Karadenizli. bembeyaz. Çok tatlı ya. O yüzden çok fazla iyi yüzülüyor. Tabii. Gözleri de hani siyah değil de kahverengi böyle hafif. En çok hangi yemeği seviyorsun Türkiye'de? Which food do you like most in Turkey? Iskandar. İskender. Yes. What else? Durum. Durum. Yes. Başka? Papayas. Ne? Tepeyaz ne? Papayas. Papay. Pizza. Kız o Türk yemeği mi? Yes. Patlıcan bu ne? Patlıcan yemeği. Karnıyarık var. Musakka var. Ah, Karnıyarık. Böyle yes. etli kıymalı yemekler. Başka makarna yok. Little. Makarna. Makarna. Biraz Türk vatandaşı oldu mu? Türk vatandaşı. Menemen yes. He. Menemen. Yes. Menemen. Yes. Yes. Olmadı değil mi? Oturum aldınız değil mi Cemo? Yani, Bu arada hemen Türk vatandaşı olmaları da bunların Ha. dezavantajına. Ha tabii. Endonezya eğer ki Türk vatandaşı olurlarsa Endonezya vatandaşlığından defolurlar. Aa. Hiçbir şekilde babasının malına bile Aa. hani zerre kadar bir şey alamazlar. Ama Endonezya pasaportu zaten çok güçlü bir pasaport değil gibi ya. Bizimki daha... Türk pasaportundan daha güçlü. şu an. Allah Allah. Evet, tabii. Niye? Adamlar yani güçlü abi. Türk pasaportundan daha güçlüler. Avrupa Birliği'ne falan girebiliyor mu? Avrupa Birliği'ne çok rahat bir şekilde vize alıp gidebilirler zenginleri. Bizim Türkiye'deki zenginler vize alıp gidemiyor ki. Vallahi gidemiyor. Vallahi gidemiyor. Almanya'ya benim amcamın oğlu 2-3 tane villası var gidemedi. Bak orada nasıl Almanya'da Berlin'de yaşayan adam nasıl rahat? Ya ben diyor şişe toplarım sizden daha çok para kazanırım. Diyor. Araba alırım diyor. Ich möchte çiğ köfte diyor. Allah aşkına şişe toplama şeyimiz yok yani. Abi sen de biraz Cüneyt Arkın'a benziyorsun ama ha. Olabilir. Duruş, kaslar. Olabilir. Nair'in alamaz. Bu arada beni de çekiyorlar. Evet, sana ne soruyorlar abi daha çok? Bekir Önal kimdir diyorlar abi. Bunu zaten anlattık zaten senin kanalda. Google'a soruyorlardır yani. Aynen. Yapay zekaya soruyorlar. Zaten aramalarda Bekir Önal kimdir? Bekir Önal Endonezya. Neden YouTube'un adını Bekir Önal koydun? Aslında bunun bir nedeni yok. İsmim Bekir Önal İsmim yani. Bekir Önal. Evet. Benim adım Bekir Önal. İsmimle yürüyorum abi. İsmimle cismimle devam ediyorum. Zekalıcı bir soru olmuş o ya. Yani çok soruyorlar abi. Niye yani? Hayır. Endonezya hakkında ne soruyorlar? Endonezya hakkında özellikle Endonezya tehlikeli mi? Evet. En büyük sorulan sorulardan biri. Bence hiç değil yani. Ama bazı Sen yerlerde gezi olabilir. programı Evet. yaptığından dolayı sana göre hiç değil. Bu adam başına gelen başka şeyler. Bu adam evlendiğinden dolayı neler yaşadı? Anlat. Neler yaşadı? Şimdi bundan örnek verebilirsek özellikle eşinin ailesinden kaynaklı stresli sıkıntılı badireler atlattı. Evet. Bu görmüş olduğun kardeşimiz arkada çok sıkıntılar çektirmişti ilk başlarda ama bu kardeşimiz. Selam abi. atlatan bro. Psikopatlık var. Aman kamu psikopat. Sakladın galiba ha. Ya şaka maka bir yana yani ilk başlarda çok zorluklar çekiyorlar. Özellikle de Neler gibi? Ne zor abi olacak? bir kızın İşte baştan ailesinin beri ya da söylüyorum abi ya. bir Böyle kişinin ailesi, evleneceğin kişinin ailesi, annesi, babası, kardeşi iyi olabilir. Tamam. Tabii. Ama komşusundan korkacaksın abi. Komşudan mı? Komşudan. Ne yapıyor komşu? Ben komşunun yüzünden bıçaklandım zaten Allah. abi. Tabii Sen canım. yemişsin bıçağı. Yedik abi oradan kılıçtan yedik yani. Oradan darbeyi yedik. Yani bunun nedeni de adamlar beni damat sanmaları. Ha nerede Tabii. oluyor bu? Lombok adasında oldu bu başıma geldi. Yıllar önce, 15 sene önce. Lombok'ta bir kere bu darbeyi yedim. Arabam çalındı Lampung şehrinde. Mesela Lombok'ta niye gökten bıçakladılar seni? Abi yani damat sandılar. Arkama Ne baktım demek? damat yok. Damat yani ben diyorum ki Damatla kardeşim. gittiniz siz. Tabii. Oraya gittik. Kız diyor ki abi diyor böyle bizim komşular diyor istemiyorlar sizi diyor. Burada görmek istemiyor. Yabancıya kız vermeyiz diyorlarmış. Aha. Ama kızın ailesi, annesi, babası bizi seviyorlar. Gelin işte işlemini Tamam. halledeceğiz. Arka kapılardan damadı alıp götürüyorlar. Ben de kardeşim dedim be bak arkamı koru. Kafamdan darbe yemeyeyim. Önüme geleni indiririm falan diyorum. Bir baktım abi arkadan vurdular bana oradan. Yani Evet. tak soktular Adam bıçağı. 1.50 yani. Doğal 1.90 adamı gökten vuracaktır arkadan. Ay, Saplamışlar yani. O sıra zaten abi hani Sen az ne çok- yaptın? Ay diye. Yok kaçtın. ayma hissetmedim abi. Sıcağına hiçbir şey hissetmiyorsun Evet, zaten. evet. İlk 15-20 dakika. Orada pataçata olaylar oldu. Sonra polis Sen molis gel geldi. kardeşim, gel. Niye sen? Gül gibi Kastamonulu. Bak yakışıklı, renkli gözlü, beyaz Bagus, saçlı bagus, he? adam bulmuşsun. Karadenizli. Al abi orada. Bu ne yaptı? Bu kardeşimiz sonrasında diğer amcaları mıydı neydi? Diğer amcaları. O neydi? Diğer hani iri yarı olan vardı ya 150-200 kilo.
Onlar bayağı bir sıkıntı çıkarmışlardı ama sonrasında da çözdük. Daldın mı? Yok bir şey olmadı. Komşu Benim ne sorunum. abi? Komşu ne alaka ya? Ya babacığım sen hiç görmedin mi? Adamın kapısının hemen yanında bir kapı var. O da başkasının evi. Allah. Burada kapı içten içedir. Tabii. Burada komşuluk öyle yani. Öyle yani affedersin Şöyle yani. duyuluyor yani. Her Allah şey Allah. duyuluyor. Abi çok dikkat etmek Ama lazım. komşunun yani sonuçta bu adam evleniyor. Ya da lan bakıyor. Kıskanıyor, çekemiyor. Burada özellikle Ha. fitne ve fesata dikkat edeceksiniz. Allah Allah. Tabii, çok dikkat yani edeceksiniz. özellikle bir kız beyaz bir adamla evleniyorsa Oo, çok kıskanç. patladı gitti olay. Ne diye kıskanıyorlar? Yani? Para, beyaz adam para demektir. Ha. Para demekse oradaki komşunun zengin olmasını istemeyen komşu demektir. Aa. Fitnenin oradan çıkmasına neden olur. Yaşar dinle bunları oğlum bak. Fitne çıkarsa ne olur? Tak diye bıçak da yiyebilirsin. Şap diye tokat da yiyebilirsin. Tabii. Tak diye kafana taş da yiyebilirsin yani. Olaylar bu şekilde. Sen hiç sevmedin parayı. Sen de var bir ya iyidir. Ama iyi kanka olmuşsunuz. Instagram'da falan görüyorum seni de hani bayağı bir iyi olmuşlar. He, alışmışlar yani. 3 yıl geçmiş. Yani kanki olmuşlar. Sigarasını alınca bir şey yapmıyor. He. Sigara ha değil mi? Bunlardan para birimi sigara zaten yani. Sigara al. Bak kaçtı gördün mü bak. Sigara içmeye gidiyorum. He. Sigara al, öte parmak at. Öyle. Ne? Abi ben Toraca'ya gittim. Şimdi rehber arıyorum devamlı. Yani olay orada insanların ölüleriyle yaşaması, tamam mı? Ölüleriyle yaşıyorlar. Mumyalayıp yaşıyorlar. Ben de diyorum ki rehberlere bakın ben ölüleriyle yaşayan insanları çekmek istiyorum. İmkansız. Niye imkansız? İmkansız. Ben götürürdüm seni. Sen ama şeyden bahsediyorsun. Festivalden. Yo. Ha, öyle mi? Videoyu izlesene adamın evine gittik. Direkt festival yoktu zaten. İşte Aylardan oldu. İmkansız diyorlar. 5-6 tane bir tane buldum ve çektim. Çektim. Evin içinde. Sonra kutu tabii sigara rüşvet verdik yani. Ama hep sigara. Yani şey yok. Para falan istemiyor herifler yani. Sigara. Papua'da da öyle. Sigara. Ağızlarında hep bu şey. Beton. Orada kavga ettim ilk defa. Niye? Elinde maşetteyle adam. Bana rehber. Çok kızdırdı. Elinde de maşette var. Buna bir bağırdım, şey yaptım. Adam titredi. Boy bu kadar. Maşette de kalmadı. Ne derdi neymiş? Ya kazık atıyor yani. Oraya götüreceğim deyip götürmüyor. Çamura soktu. Abi ben kabileye gelmişim. Bataklığa soktu ya. Bataklığa soktu. Saatlerce bataklıkta yürüdük. Delirdim. Ya beni niye bataklığa sokuyorsun kardeşim? Allah Allah. Yani. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Belki de başka amaçları var. Yo. Ya o cinayet işlenmiş. Askeri öldürmüşler Endonezya askeri. Yolu değiştirdi. Ama yani ben o bataklığa girmek istemiyordum ki. Ben arabada da kalabilirdim yani. Demiyor ki bataklığa gidiyoruz. Cemal içer misin? Abi çay yok mu Fatih abi? Ben burada içiyorum. Dışarıda içelim abi. İşi dolandı. Gözlükler bence daha seksi yaptı seni yani. Daha entelektüel yaptı yani. Şimdi buraya gelenleri nasıl organize ediyoruz? Onu Evet abi sorayım. şimdi atıyorum Yaşar kardeşim geldi, abimiz Berlin'den geldi. Sen ilk defa mı yurt dışına çıkıyorsun Yaşar'cığım? İlk defa yurt dışı. Valla. Evet vallahi. Elbistan'a gitmedin mi? Yok gitmedim. Kahramanmaraş. Orası yurt dışı Kahramanmaraş'ta sayılır. Tan sadece ya hani merkez- Kazakistan gibi. Türkoğlu'na gittim bir tek. Türkoğlu. Orası sayılmaz, o Türk zaten. Elbistan'a gitmedim. Elbistan biliyorsun başka bir ülke sayılabilir yani. Evet başka. Kazakistan. Zaten Elbistanlılar biz Maraş'tayız demiyor. Değil mi? Bize Elbistanlıyız diyorlar. Elbistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan. Tacikistan o da bir ülke. Kırgızistan, evet. Yani evet. Şimdi Dertlendik ne ya saçma muhabbet yapıyorum ya. efendim öncelikle Endonezya'ya gelenler benimle iletişime geçiyorlar. Yardımcı olduğumuz kardeşlerimiz. Biz bu programı yapıyoruz. Öncelikle araştırmamızı yapıyoruz. Eş adaylarını araştırıyoruz. Aileler arasında iletişim kopukluğu varsa bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Zaten kendileri arasında iletişimleri varsa, aileler arasında güçlü bir bağ varsa ve kız tarafı ya da erkek tarafı güçlüyse ekonomik yönden olsun ve çevreleri yönünden olsun bunlar kendileri de yapabilir diyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Evlenebilirsiniz. Evlilik öncesi ve sonrası işlemlerinizi sizler de yapabilirsiniz diyoruz. Ama genellikle benim yardımcı olduğum kişiler birincisi dil, yer, yordam bilmeyen kişiler. İkincisi aileler arasında problem yaşayan dostlarımız. Biz bunlara yardımcı oluyoruz. Öncelikle havalimanından tut da o zamana kadar 5-6 ay öncesinden program yapıyoruz. Havalimanından geliyor, alıyoruz, vizesine kadar programları ayarlıyoruz. Sonrasında havalimanından alıyoruz, villasına yerleştiriyoruz. Villasında Villayı da sen ayarlıyorsun. her şeyi ben organize ediyorum. Buraya gelenler hiçbir şekilde abi adam stres, sıkıntı ben evlenmeye mi geliyorum, tatile mi geliyorum diyorlar. Buradan giderken de ağlıyorlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü benden ayrılmak kolay değil. Okey, doğru mu? Şimdi
Şaka maksatlı konuşuyoruz ama gerçekten de duygusal anlar yaşanıyor. Özellikle izleyicilerimizde var. Aranızda var mı bilmiyorum izleyenler videolarımızı. Ayrılık zor oluyor. Geldiği zaman kucaklaşıyoruz, sarılıyoruz. Hadi bitti, aksiyon başlasın diyoruz. Her bölümde her gelen kişinin 5 bölümü ya da 4 bölümü, maksimum 10 bölümü oluyor. Gittiğimiz yere ve uzaklığa göre de değişebiliyor. Aksiyon aldığımız, macera yaşadığımız yere göre de değişiyor. Sonrasında işlemler bitiyor. Bu güzel anları yaşıyoruz. Videolar yayınlanıyor. Değerli izleyicilerimizin takdir ettiği şekilde güzel içerik oluşuyor. İnsanlar bağımlı hale geliyor. Ya işte nasıl oluyor falan. Videolarda röportajlar yapıyoruz. Giriş, gelişme ve sonuç olarak yayınlıyoruz zaten. Değerli izleyicilerimizin en çok sıkıntı çektiği, algıda sıkıntı çektiği şey şu abi. Bekir mi buluyor bunları? Hayır, ben kimseye eş adayı bulmuyorum. Buraya gelenler ya arkadaşı aracılığıyla tanışıyor ya sosyal medya üzerinden tanışıp anlaşıyorlar. Devamında da işlemleri bitiyor, Türkiye'ye yolcu ediyoruz. Bitiyor mu? Bitmiyor. Biz samimiyetimizi, dostluğumuzu baki olsun istiyoruz. Evlerine ziyarete gidiyoruz. Türkiye'ye gittiğim zaman onları ziyarete gidiyoruz. Onların hayatlarına ne yapıyorlar, ne ediyorlar eşlik ediyoruz, sohbet ediyoruz. Türkiye'deki yaşamlarını Endonezya'daki ailelerine gösteriyoruz. Çok değişik anlara da şahit olduk. Duygusal anlara da şahit oluyoruz. Ama bizi en çok etkileyen de ne biliyor musun Fatih abi? Mutlu olmaları. Özellikle de bu kadar insana, 2000'e yakın insana yardımcı oldum. Bunların arasından bir kişi boşandı. Onun da nedeni kadından kaynaklı nedenden dolayı ailevi sıkıntılar ve şu an boşanmışlar tekrar birleşme aşamasındalar. Yani o da tekrardan evlenecekler. Başka da bir sıkıntı yaşamadık. Başıma gelmeyen kalmadı. Çok sıkıntılar yaşadım. Badireler atlattım. Bunu niye yapıyorsun? Tabii ki sonuçta ücreti alıyoruz, karşılığını alıyoruz. 20 gün dağlarda geçiriyoruz. Aracımızla 3000-5000 kilometre gidiyoruz. Sonrasında kardeşimiz, abimiz neyse canımız, ciğerimiz diyoruz. Koruyoruz. Önce canımızı öne atıyoruz. Benim de çoluğum çocuğum var abi. Hani gece gündüz demeden o adamın işini bitirsin diye uğraşırken ben de fedakarlık yapıyorum. Çoluğumdan, çocuğumdan zaman geçiremiyorum. Yani sonuçta bazı insanlar özellikle kadınlar beni sevmiyor. Şey diyorlar, Türk ırkını karıştırıyorsun. Ya çok saçma bir yorum yazıyorlar özellikle de. Benim öyle bir niyetim ya da öyle bir amacım da yok. Buraya gelen dostlar darbe yememesi için çaba gösteriyorum. Aslında Türklere yardım ediyorum ben burada. Videoları atlayarak izliyorlar ya da videoları anlamak istemiyorlar ya da anlamıyorlar. Bu ilerleyen zamanlarda abi benim tahminim ve analizlerime göre bu sene bugün 10 kişi geliyorsa günde ya da evleniyorsa 10 yıl sonra bu inanılmaz bir rakama gelecek. Ve 50 yıl sonra da bunların torunları, çocukları meyvesini yiyecekler. Hani Türkiye ile Endonezya arasındaki bağları bu kültürle güçlendireceğiz. Bağlarla güçlendireceğiz. Endonezya'da o kadar Türk yoktu zamanında. 10 yıl önceye kadar. Şu an inanılmaz seviyede evlenenler var. Çok fazla. İşte her adada bir Türk belki yaşayacak. O seviyeye gelecek. Çok fazla Türk evlendi. Daha da evlenecektir diye düşünüyorum. Ama dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Neden dersen çok fazla şebeke, dolandırıcı, sahtekar var. Bunlar çok önemli efendim. Özellikle de bu konularda da araştırın derim. Yani ben olayım, benim kanalım olsun. İşte Google'a yazın. Yapay zekaya bile yazsalar Fatih abi kesinlikle bir cevap alacaklardır. Lütfen bu konuda hassas olun. Hemen ha deyince sizden para isteyen kadına para göndermeyin. Çok dikkatli olun efendim. Özellikle de şunlara da dikkat etmenizi istiyorum. Her bölgede aynı İslamiyet'i yaşayan Endonezyalılar yok. IŞİD'liler de var. El-Kaideliler de var. Talibanlılar da var. Sonrasında değişik mezhep ve tarikatlara bağlı olan kişiler de var. Bu konuda çok dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle büyücüler var abi. İnanılmaz büyücüler var. Çok tehlikeliler. Büyü ve büyü işleri çok aldı başını gidiyor abi. Onu da çekelim ya. Yani şöyle cin çıkarma şeyleri var, bölümleri falan. Çok enteresan şeyleri var. Ben onu açık konuşmak gerekirse pek çekip de göstermek de istemiyorum izleyicilere ama sen öyle istiyorsan sen bilirsin. Çekeriz ya. Bir dahaki gelmene götürürüz abi seni. Benimkini çıkarsınlar. Hani çok enteresan inançları var. Evet. Böyle adamlar 5 kişi birleşiyorlar. Böyle ocak hiç yanmayan halde bir anda ocak yanıyor. Metafizik kuralları Güzel. değişik. Ondan sonra bunları da göstermek isterim sana. Değişik insanlar, bakış açıları farklı. Oktay abi gitti, Oktay uyku abi, geldi. Ben dinliyorum, yok sen anlat. Şu büyük şişeyle şu küçük şişe aynı para mı veriyorlar? Anlamadım. Şu büyük şişeyle küçük şişeye aynı para mı veriyorlar Almanya'da? 25 sent mi yoksa? Ya, değişiyor. Bu Yani şimdi şu şişeyi bulamazsın zaten. Bu yok. Genelde şu boyda falan oluyor. Bulut koysan
25 sent alır mısın yoksa? Şurada şey oluyor. Onu Ki- makinenin kıyafet. içine atıyorsun. Okuyor barkodu. Ya burada tabii ki aynen. Burada barkodu şeyi var ufak. Oo. Ondan sonra atıyorsun. Yapıyorsun. Tabii ki herkes atmıyor. Adamlar var. Adam mesela içiyor. Atıyor. Öyle kişileri Zengin. Neyse aslında başka şimdi araya şimdi sen girdin de. Yok. Bazen takım elbiseli adamlar oluyor. Gidiyor bir bakıyorum elini çöpün içine sokuyor. Ne diyor abi? Abi neden anlatıyorsun? ya? Abi ne diyor Ya. abi? Onlar Sen Berlin'e gittin aslında. En son ne zaman gitmiştin Berlin'e? birkaç sene oldu herhalde. Ha, birkaç. Berlin. Sen de biliyorsun ama abi. Normalde ne metroya olduğunu. falan ineceksin. Oralarda görürsün zaten. o Ama kişileri. adam diyor araba aldılar diyor ya. Evet. Sen devam et. Alan var. Abi ben ne anlatayım? Almanya'ya giriyoruz, Endonezya'ya giriyoruz değerli izleyiciler. Fatih abi hep böyle. Lafın arasına bir anda şişeyi soktu. Hayır, ben birazcık seyirciler farklı şeyleri yükseltiyor. Frekansı yükseltiyorum. Ne oluyor lan diyor mesela bir anda. Tamam mı takipçi? Şey mi diyorsun? Tam Libidoları evde yükselsin var. mesela şey oluyor. Tam böyle şişeyi sokuyor. Ne oluyor koyayım diyor, tamam mı? Onu böyle dinliyor. Ha diyor. Sonra konuya dönünce yeniden odaklanıyor. Odak bozuyorum arkadaşlar. Evet. Ne anlatıyordun sen? Bir şey Fatih anlatıyordun, tam bakış araya açısı. şişeyi soktun. Şimdi şişeden bahseder. Yok hayır şişe değil. Efendim çok dikkat edin şebekelere. Ben şebeke dedim adam Şişeden şişeden oturmayın. girdi. Şebekeler özellikle de sahte evliliklerle Endonezya'dan Türkiye'ye götürülen kadınlar varmış. Onları da çok duyduk. Çok fazla şikayet aldık. Özellikle Suriye, bunu da söyleyeyim Fatih abi. Suriye vatandaşlığından Türk vatandaşlığına geçmiş. O pasaportuyla evlenip işte Türkiye'deki bazı otellerde, spa merkezlerinde eşlerini çalıştıran tipler de varmış. Bunları da çok Yani duyuyoruz. Suriyeli ama Türk vatandaşı olmuş. Tabii. Okey. Bali'den mi buluyorlar? Genellikle Bali'den Aha. abi. Bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de eşlerinizin geçmişlerini iyi araştırın. Bir abim vardı. İsmini vermeyeceğim. Tamam. Ama izleyicilerimiz nasıl söyleyeyim ben sana ilerleyen Altı zamanlarda istatistik izleyicilerimiz ilerleyen zamanlar ismini vermeyeceğim ama onu Aha. YouTube kanalımda izleyecekler. Bir abimiz beni aradı. Bekir dedi böyle böyle dedi. Bir kız arkadaşım var konuşuyoruz Kalimantan adasında. Tamam abi ama dedi seninle dedi iletişime geçmemi istemedi dedi. Neden abi hayırdır? Ya işte istemiyor ama ben seni seviyorum. İşte seni uzun zamandır, uzun yıllardır takip ediyorum. İşte senin vermiş olduğun prosedürler doğrultusunda ilerledim ama bu kadın hala senden uzaklaşmamı, asla onu izleme, gerek yok falan demiş. Abi dedim hani yapmamı istediğin bir şey var mı? Ya bir araştırabilir misin? Sende var mı dedim hani herhangi bir fotoğrafı, kimliği vesaire. Var dedi. Bir kimliği attı, bir baktım abi. Ha, kız. Lucky. Ha. Nedir? Erkek. Nasıl yani? Yani kimlikte kadın fotoğrafı var ama cinsiyeti erkek yazıyor. Lucky mi deniyor onlar? Lucky erkek demek abi. Ladyboy yani. Ya Aa. adamı kurbandan kurtardım ya. Kesiyorlardı adamı, yok ediyorlardı. Yaşar? Kötü bir şey. Ya tabii kötü bir şey. Sonrasında abi direkt abi dedim ne yapıyorsun sen? Yaşar. Lucky diye birisi fısıldarsa. Yaşar ne diyor? Tamam dikkat edeceğim. Yani lucky erkek demek, puan kadın demektir. Lucky. Puan. Lucky miyiz Lucky. Ladyboy'lar mı Lucky? Lucky erkek abi ladyboy da olsa lucky yazar. Çünkü doğduğun cinsiyet yazar kimliğinde. Ha. Anlatabiliyor muyum? Okey. Asla değiştiremezsin. Kimliğinde Lucky yazıyor yani. Asla Lakap değiştiremezsin. zannettim ben. Hayır. Şanslı Lucky gibi. erkektir. Yani kimliğinde sadece cinsiyeti yazar. Ha. Doğduğundaki cinsiyet. Bunu asla ve asla değiştiremezsin. Bunu kimlikte gördükten sonra abi dedim kesinlikle dedim bu işten uzak dur. Aman başkasını bul. Başka bir sıkıntı var. Nedir? Belki de abi Lucky istiyor. Yok hayır. Yok. O gördü ağladı zaten adam. Korktu Nasıl? ya. Neyden korkuyorsun? Ya böyle ne diyorsun sen dedi. Evet dedim. Girdi Tövbe kendi ya. kimliğini çevirdi. Baktı. Doğru söylüyormuşsun dedi. Allah razı olsun dedi. Şimdi başka birini buldu. Evlenmeye buraya geliyor. Evlenecek. Lucky miymiş? Hayır o zaman puan abi şimdiki. Sıkıntı yok. Fatih abi niye Evet. Lucky'ye gözün kaldı senin? Hayırdır? Vallahi Lucky deyince bir Yaşar'la göz göze geldik. Aslanım Gelmiyor. ya. Gelmedi diyor. Şimdi ben Lucky not so lucky gibi yani. Fatih abinin özellikle şu huyunu çok sevdim. Hani çok cana yakın, çok babacan. Sohbeti böyle stresten makaraya vurmayı seven, insanları eğlendiren bir ortama sahipsin abi. Sağ ol. Allah senden razı olsun. Var mı diyeceğiniz bir şeyler? Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ki geldin. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de Tanıştığıma memnun oldum kardeşim. İyi ki Abi geldiniz. çok memnun oldum Cüneyt abi. Tanışmayın azayet.
Ne diyor abi? Ne Meine diyor? Herz, Benim kalbim. Meine Herz. meine Herz. Ist mit dir. Kalbim İsmet sizinle. diye seninle. Aynen. Kalbim sizinle. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel günde Fatih abi bize şeref verdin. Hoş geldin. Peki Sohbetinle. arkadaşımızın kanalını da takip edin. Ben zaten linki koyacağım. Altta da Allah yazacağım. razı olsun desteğiniz için. Çok teşekkürler. Zonguldaklı, Karadeniz olmayan kardeşim. Batı Karadeniz. Batı Karadeniz. Teşekkür ederim tekrardan abi. Şeref Çok sağ olun. verdin. Allah senden razı Kahvaltı olsun. için de çok teşekkür ederim. İnşallah Süpersiniz. yine gelirsin. Beraber Tabii, yine beraber değişik enteresan videolar şeyler çekeriz. Çekersek harika olur. Harika olur. Süper olur. Kendinize Çok çok iyi bakın. teşekkürler. Bir Sampa Cumpa yapalım mı abi? O ne be? Bekir Önal'ı tanıyanlar bilir. Sampo Jumpo. Sampa Cumpa. Yapalım Bak. abi. Yapalım Adam abi. tarikat kurmuş ya. Sampa Cumpa. Bizim işaretimiz mi ne vardır? Allah Allah. Şu abi. Tarikat kurmuş yemin ediyorum. Evlilik tarikatı. Sampo Jumpo falan diyorlar. Sampa Cumpa sonra görüşmek üzere. Ha öyle mi? Abi ne alakası var? Sampaya Cumpa tarikatı. Sampa Cumpa sonra görüşmek üzere tarikatı mı diyorsun? Ne diyorsun? Şimdi, Yaşar'a baksana, Yaşar'ı gösteriyordur bana. Adamım benim ya, adamım ya. şimdi Bir daha söyler misin Yaşar? Sampa Cumpa. Lucky nesin abi? Lucky. Very lucky. Tamam. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Efendim Görüşürüz. şaka maksatlı da olsa sizlerle eğlendik, güldük, sohbet ettik. Allah sizden razı olsun. Hoşça kalın. Sampa Cumpa. Sampa Jumpa. Moderatörlüğüm iyidir abi. Sakın şimdi videoyu paylaşıp da şey deme. Bekir Sampaya Cumpa tarikatı kurdu deme de. Evet abi sana ücret olarak 0.25 euro. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, en sevdiğimiz insanla bitiriyoruz. Öpücük.